Evet hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar, Nasılsın, iyi sevgiler, misin? saygılar, sağ olasın, teşekkürler, iyi sizleri sormalı. Sizde ne var ne yok? Vallahi iyiyiz hocam, her şey yolunda. İlklerin gecesi, süper Evet, gollerin gecesi bugün Galatasaray ve evet, Çaykur Rizespor arasında yaşandı. evet. Muhteşem bir gol düellosu, muhteşem Galatasaray taraftarı. Her şeyle dört dörtlük bir gece oldu Galatasaray adına. Ee, Yani söylenecek çok fazla bir şey yok aslında. Galatasaray muhteşem oynadı. Her alanda, her futbolcu e, görevini layıkıyla yerine getirdi. Ve taraftar da aynı eşitlikte, aynı seviyede havanın soğuk ve yağmurlu olmasına rağmen ki İstanbul trafiğini belki bilmeyenler için anlatayım ben. E, Özellikle yağmurlu havalarda İstanbul trafiği felç olur. Yani kimse kimseye acımaz öyle söyleyeyim. Ama Galatasaray taraftarı da takımını 8 Mart Kadınlar Günü'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde takımını da yalnız bırakmadı. Bu arada buradan da başta eşim olmak üzere tüm kadınların da Kadınlar Günü'nü Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Nice evet, nice yılları olsun diliyorum. Açılışım benim bu hocam. Sizde ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Ne diyorsunuz? evet. Manşetiniz ne olur hocam? Öncelikle ben de sizler gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Başımızın tacı kadınlarımız. İyi ki varlar. İyi ki bizimleler. Yani söyleyecek kadınlar hakkında çok söz var ama hiç sözde yok gibi. Başımızın tacı her zaman kalbimizde olan yerleri farklı yani. Evet, Hocam canlı yayında söylüyoruz ama gerçekte de öyle değil mi? tabii ki. Yani başkası sorsa hadi bilmiyor Yok diyeceğim de tamam. yani Yani şimdi hani sen biliyorsun bazen yani. yok ben biliyorum canım. Espri laçka yapıyorum canım. Yani Evet, neticede seni evet, biliyorum canım hocam ben. Yani hani evet, demesinler sonra izleyenler takipçilerimiz ya gerçekte de öyle mi acaba diye. Hocam hemen evet. maçla ilgili manşetlerimize geçelim. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, Galatasaray Çaykur Rizespor'u 6-2'lik farklı bir galibiyetle yani skorla galip geldi. Kendi saha ve seyircisinde. E, Maçta 8 gol gördük. E, Galatasaray bu hafta yine lider kapatmayı garantiledi. 29. haftanın açılış maçında lider Galatasaray ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı hocam. Mücadele ev sahibi ekip 6-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Cimbom'un galibiyeti getiren gollerini 9. dakikada Derrick Köhn attı. 31'de Lucas Torreira ve 40. 45. ve 64. dakikada da penaltıdan olmak üzere Kerem Demirbay ki Kerem Demirbay'a da bugün yayınımızda özel bir parantez açacağız. Bugün Evet. gerçekten Galatasaray'daki kariyerinin zirvesine ulaştı. Ve 85. dakikada ise Mauro Icardi yine bugün sahneye çıktı. Nasıl saçlarının rengi hocam? Beğendiniz mi Mauro Icardi'nin saçlarını? Evet, çok güzel olmuş. Sarıyla kırmızı karışmış yani. Önceden Pembe mi tamamen sarı. kırmızı mı ben çözemedim hocam ya. Yani kuaförler onu kırmızı niyetiyle yaptırmıştır. Icardi kuaförler de o şekilde boyamıştır diye düşünüyorum. Yani pembeden ziyade kırmızı niyetiyle yapmışlardır muhtemelen. Hocam Evet, tamamen Dünya Kadınlar Günü'ne özel eşine hitaben boyattırmış saçını. Valla kendisini evet, takdir ediyoruz. Yani biz de herhalde muhtemelen ben de onun gibi bir futbolcu, göz önünde olan bir futbolcuysam ben de boyatırdım hocam ya. Sen boyatır mıydın? evet. Vallahi ben biraz şüpheli. Ben boyatmazdım herhalde. Ben Hadi sarıyı boyatırdım hocam. anlarım da. Eşim için Sarıyı her anlarım da şey. yani Saçım pembeyi feda olsun boyatmazdım hocam. yani. Ya tabii ki eşimiz için kendimizi feda etmişiz ya. Saç nedir ama Saçımız da feda hocam. toplumunda bizim Türk toplumunda bir kabul edeceği bir durum söz konusu olması gerekir yani. Tabii canım latife Evet, yapıyorum tabii hocam. evet, Hocam konuk evet, takımın gollerini ise 38. dakikada
Hoyer attı. Kasper değil Evet. mi ismi? Yanlış hatırlamıyorsun. Kasper Hoyer attı. 61. dakikada da İbrahim Olavoyin attı. Yani bu sezonun ardından Galatasaray üst üste 10. galibiyetini aldı ve 78 puana yükseldi. Hocam 78 puan gerçekten ciddi puan. Herhalde bu sene bir puan rekoru kırılacak gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz hocam? Yani Çaykur Rize'de bu arada 39. puanda kaldı yani. Evet. Nedir durum sizce? Ee, Yani sezon 78 Galatasaray'ın 78 puana ulaşması o kadar şey değil yani abartılacak bir konu değil. Sezon sonunu muhtemelen 100'ün üzerinde tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Yani Anladım. artık 100'ün üzerinde kaç olur onu bilemiyorum ama 100'ün üzerinde lig şampiyonu 100'ün üzerinde olacak. 100 puanın üzerinde tamamlayacak yani. Böyle bir Hocam tablo var ortada. Evet. evet 29. haftadan sonra da işte 30. haftada Galatasaray deplasmana yani deplasman derken yine İstanbul tabii de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Çaykur'da yine sahasında Gaziantep'le karşılaşacak. Yani muhteşem bir oyun. Gerçekten her anlamda yani Köln'ün ilk golü, ondan sonra Torreira'nın bu sezonki ilk golü, dayı hat-trick yaptı mübarek bugün yani 3 gole imza attı. Ondan sonra Icardi penaltı oldu. İşte topu yine dayıya verdi. Tabii dayının biliyorsun 3. golü penaltıdandı hocam. Ondan Evet. sonra yani Yani burada Hakim şunu Ziyech. evet, burada şunu söyleyebiliriz. Yani Kerem Demirbay'ın düzeltiyorum. Kerem Demirbay'ın hat-trick yapmasına en büyük katkı Icardi'nin penaltıyı kullanmayarak Kerem Demirbay'a hediye etmesi oldu yani. Hocam Böylelikle sen Kerem yorumlamaya Demirbay devam et. Ben Adnan evet. hocam yazdı. Onu bir cevap veriyorum. Evet, Galatasaray bugünkü galibiyetle zirve yolunda devam ediyor. Evet. Güzel bir futbol ortaya koydular. Rize karşısında özellikle uzaktan atılan gollerle bugünkü maça damga vuruldu. Bahsettiğimiz gibi Kerem Demirbay sahada yıldızlaştı. Attığı gollerle, oynadığı futbolla sahada adeta yıldızlaştı. Yani maçtan önce bu maçın yani kritiğiyle ilgili, sonucuyla ilgili böyle bir tablo bekler miydiniz deseler kimsenin aklından geçirmezdir diye düşünüyorum. Ancak Evet hocam. Galatasaray erken attığı Köln'ün 9. dakikada uzaktan vuruşuyla erken gelen bir golde maçı bir nevi söktü aldı Rize'den. Arkasına kendine özgüveni geldi. Yani daha iyi oynamaya başladı. Kendine özgüveni gelince yani sahada istediklerini daha iyi yapan bir Galatasaray ortaya çıktı. Evet hocam. Evet. Hocam Mertens, E, mesela Mertens'e de bir özel parantez açmak istiyorum. Hocam futbolu bırakacak ama Mertens de mübarek bugün Dinamo gibi oynadı ya. Yani e, herhalde bıraktırtmayacaklar Mertens'e futbolu. Yani adam hayır, Okan Hoca Dinamo gibi. Mertens'e tekrar bir teklif götürdü diye biliyorum. Evet. Muhtemelen bir sezon daha devam ettirebilirler. Böyle bir durum söz konusu. Köln'ün ilk attığı golden sonra Torreira'nın galeciden dönen topu tamamlamasıyla Galatasaray 2-0'a geldi. Dakika 38'de Hoyer'in çok güzel bir uzaktan golü yine 2-1'e geldi skor. Rize bu golle ümitlense de dakika 40'ta Mertens düzeltiyorum Kerem Demirbay'ın uzaktan ceza sahasının dışından plase bir vuruşla 90 tabir edilen yere golü atmasıyla
Hocam Ee, orada örümcek ağı varmış. Örümcek ağı evet, almış orada. Aldı yani. evet, Resmen aynen var öyle. ya. Yani şöyle Evet, söyleyeyim. Ben böyle golleri Snyder'den sonra ilk kez Galatasaray'da, yani Snyder'in bu Fenerbahçe'ye atmış olduğu sağlı sollu uzaktan şutlar, yani o muhteşem şutlardan sonra, uzun yıllar sonra, o dönemden sonra ilk kez böyle bir Kerem Demirbay'dan izledim, gördüm. Yani muhteşemdi. Dayı gerçekten bugün dayılığını gösterdi yani. Dayı olduğunu evet. sahada gösterdi ya. Kerem Demirbay bu maçla da kendini ispat etmiş oldu. Daha önceki Hocam maçlarda da ispat tabii etmiş son oldu dönemde derken, şimdi şöyle araya giriyorum, kusura bakma da, yani bazen şöyle, ben mesela Kerem Demirbay transferini duydum. İşte imzayı attık, evet, kapa bildirildi. Çevremde herkese ben şunu söyledim. Dedim ki Kerem Demirbay Galatasaray'a gelmesi mucize ve gerçekten de çok büyük bir katkı sağlayacak dedim. Yani Galatasaray'ı tercih etmesi çok büyük bir iş ve Galatasaray'a da çok büyük katkılar sağlayacak dedim. Ve arkadaşlar tabii birkaç maç biraz şey oldu. Yani zorlandı. Fakat sonrasında takıma artık yavaş yavaş, özellikle sezonun ikinci yarısından sonra, ki Okan Hoca da her zaman Kerem Demirbay'a şans verdi. İlk evet, yarıda güvendi da, ona. Evet, evet, ilk yarıda da dönem dönem. Hocam Adnan hocam da geldi, hemen yayına alıyorum kendisini. Oh şöyle 3 e, Anadolu'nun Maradona'ları diyorum ben yani. Karpatların değil, evet, Anadolu'nun Maradona'ları. evet. Adnan Evet, Hocam hoş Adnan, geliyor. geldiniz. Adnan hocam hoş geldin. Anlaşılan Evet, evet. ses gitmiyor. Sen Kendi de sesi geliyor ama senin sesin geliyor, bizim gitmiyor. Ses geliyor mu? Dur ben şimdi evet hocam, biz devam edelim. Yani Kerem Demirbay gerçekten inanılmaz derecede iyi oynadı. Çok başarılı bir maç çıkardı. Özellikle attığı 2 gol harikaydı. Ben Dayı'ya bugün puanı verdim hocam. 10 üzerinden 9,6 veriyorum. Yani hani evet, tabii herkesin fark eder ama e, evet, benim notum 9,6. Hocam bugün TT'de Icardi'ye bir asist yaptı. O da müthişti. Yani TT'de orada bir yine skora katkı gösterdi. evet, O golde Hakim Ziyech verdi pası şeye, TT'ye. Daha sonrasında da TT'de topu Icardi'ye verdi. Hocam ne diyorsun? Yani Köln, evet. Derrick Köln Kön, hocam. Derek Kön gerçekten daha önceki yapmış olduğumuz yorumlarımızda da Sacha Boey'u kesinlikle aratmayacağını söylemiştik. Her maç ayrı bir performans sergiliyor. Kendini daha iyi Evet. göstermeye başladı. Ben inanıyorum ilerleyen süreçte daha da iyi olacak ve tekrar Avrupa'nın gündemine gelecektir diye düşünüyorum. Yani güzel Hocam bir transfer daha yapacaktır Galatasaray. hatırlıyor musun ne dedim? Tam benim aradığım bek oyuncusu. Beli ince, omuzları geniş ve Derrick Köhn'ün uzaktan da şutları var demiştim. Hatırlıyor musun? Yani Evet, evet, uzaktan da şutları var. Uzaktan şutlar çekebiliyor demiştim. E, Bugün de gelişine çok güzel bir vurdu. Hakikaten de yani inanılır gibi değil. Yani bana biraz şeyi anımsattı. Bu Zidane'ın atmış olduğu bir gol vardı. Hatırlıyor musun? Kornerden, sanırım yanılmıyorsam kornerden gelmişti de kornerden evet. gelen topa yarım vole Geliş. vurmuştu falan böyle. Evet, Yani muhteşem bir goldü o da. Gerçekten evet. onu anımsattı.
Valla Galatasaray'a uzun yıllar faydalı olacaktır. Harika bir sol bek aldık. Yavaş yavaş da geçen yayında da söylediğim gibi yavaş yavaş da takım arkadaşlarına olsun, sahaya olsun falan ısınmaya başladı. Dolayısıyla ilerleyen dönemde, süreçte de gerçekten daha fazla katkılar sağlayacak diye düşünüyorum. Hocam Torreira. Evet. Torreira bugün Evet. yine var ya dinamo gibi vallahi billahi Evet. adam durdurulamıyor. Muhteşem. E, yani Boca takım 30 Juniors tekrar evet, Torreira'yı gündemine aldığını duyduk. Yani babasıyla yapılan görüşmelerde tekrar gündemlerine almışlar. Galatasaray'ın satın aldığını ve Galatasaray'da şu an çok iyi kazandığından falan bahsedilmiş. Yani Torreira evet, şu an Galatasaray'da mutlu diyebiliriz. Ancak Boca Juniors da işin peşini bırakmıyor gibi bir şey yani. Evet. evet. Hocam maçtan sonra şöyle bir açıklama yapmış. Çok mutluyuz. Çok uzun zamandır bu gol anını bekliyordum demiş. Yani biliyorsun geçenlerde basın açıklamasında da soruldu yani. Hani uzun zamandır da gol atmıyorsun. Antrenmanlarda atıyorum gibi böyle esprili bir cevap vermişti. Bugün artık o gol kendisine nasip oldu. Bu formayla ilk golümü attım. Çok mutluyum. Takım performansı da önemliydi diye bir açıklama yapmış. Takımı kutlarım demiş. Dünya Kadınlar Günü annemin, kız kardeşim ve bütün kadınların bu özel gününü kutlarım. Taraftarımıza da bize destek oldukları için teşekkür ediyorum demiş. Biz de kendisine buradan Galatasaray takımına göstermiş olduğu katkıdan dolayı da teşekkür ediyoruz. İyi oynuyor. Gerçekten her maç. Ya hocam Evet. şöyle söyleyeyim. Adam bir istikrar abidesi ya. Yani bir insan her çıktığı maçta aynı istikrarı, aynı performansı nasıl gösteriyor bilir. Yani ki orta sahada geçiş Barış Hocam, oyunu, dinamo. özür diliyorum. Evet. Bu arada seste kesintiler oluşmaya başladı. Sesim gelmiyor mu? Barış Hocam, özür diliyorum. Seslerde konuşma kesintiler yaşanıyor. Anladım. Hocam bir saniye. Şu an net, şu an geldi güzel. Evet. Tamam. Şu an sesim geliyor mu? Evet, şu an net, gayet güzel. Tamam. Hocam kulaklığı çıkardım. Kulaklıktan konuşmayacağım. Sanırım kulaklıkla ilgili Evet. problem var. Adnan hocam ne demiş? Evet ama kulaklıkta ses geliyor. Sizin ses de gelmedi diyor. E, e, İnternet bağlantısından kaynaklı kopmalar yaşanıyor olabilir yani muhtemelen. olabilir hocam. Yani hocam şöyle devam edelim. Ya Torreira gerçekten atom karınca gibi hakikaten yani her maç istikrar abidesi ve her maçta göstermiş olduğu performansın üstüne koya koya devam ediyor. Ne diyorsun hocam? Yani Torreira hakkında senin düşüncelerin ne? Adam var ya pırpır gibi her yere gidiyor, giriyor, çıkıyor. Yani Galatasaray'da sanki kendini yeniden buldu. Kendine tekrardan geldi. Evet. Yani böyle bir Torreira profili var. Ne diyorsun hocam Torreira ile ilgili? Evet. Barış Hocam, şimdi Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e elendiğinde o zaman söylemiştim ben. Galatasaray'ın en güçlü silahı veya silahlarını sahaya sürmemesinden o maçın sorumlusunun Okan Hoca olduğunu söylemiştik. Evet. Yani Ankara-Gücü maçında İsmail Kartal nasıl hatalıysa Karagümrük maçında da Okan Hoca'ya hata bulmuştuk. Bunun nedeni de ya orta sahada senin Torreira gibi bir tane silahın var. En güçlü silahın var. O silahını kullanmıyorsun. Yani sahaya sürmüyorsun. Ya işte takımı işte futbolcuları dinlendirme, takımı biraz şey yapma falan. Ya arkadaşım, sen şimdi bir maç sonra yarı final oynayacaksın veya bir maç sonra finale yaklaşmışsın sen Ziraat Türkiye Kupası'nda. Ya oynat takımı, oynat Torreira'yı, Mertens'i, Kerem Demirbay'ı koy orta sahaya. Maçı domine et, ondan sonra yavaş yavaş çıkart. İkinci yarı al Torreira'yı veya 60. dakikada al.
Yani şimdi Torreira'nın orada ne kadar önemli olduğunu, orta sahanın Galatasaray'da Kerem Demirbay, Torreira, Mertens üçlüsünün ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum yani. Yani bu maçta da bir kez daha gösterdi. Beşiktaş maçında Evet gösterdiler. Bu maçta da gösterdiler. Kerem Demirbay sahanın yıldızıydı. Torreira sahanın yıldızıydı bugün. Gerçekten yani mükemmel bir futbol ortaya koydular. Yani Kerem Demirbay'ın attığı, uzaktan attığı 2 gol yani akıllara ziyan yani. Yani hocam, Torreira bugün gerçekten Kaan sağ bekte Kaan oynadı. Fakat Kaan artık biliyorsun Galatasaray'ın yani satranç tahtasındaki neyi deriz? Piyonu mu deriz? Yani her kalesi kalesi, tabir yani edeyim. Evet. satrançta Okan Hoca'nın kalesiydi. Yani nereye Evet. koysa Aynen orada öyle. oynatabiliyordu. Fakat Kaan Evet. artık Aynen. uzun zamandır sakat oynuyordu ve bugün de sahadan çıkmak zorunda kaldı. Evet. Yani Kaan'ın hani performansı falan her şey mükemmel. Tabii Kaan'ın çıkması tabii Barış'ı geriye itti. Barış geriye gelince işte önde değişiklikler oldu. Berkan mesela bugün stoperde oynadı. Adnan hocam geldi şöyle bir. Adnan hocam, sesimiz geliyor mu? Hoş geldin. Geliyor. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi Adnan oldu. Hocam Geliyor mu merhabalar. sesin? Hocam Merhaba Mutlucuğum, ne haber ya? Sağ Özledik ya, olasın hocam. neredesiniz? Saygılar. Sizleri sormalı. Sağ Ee, olasın. İyi Yorumlarını yayınlar. teşekkür ediyoruz hep birlikte inşallah. Dinliyorum Ee, bayağıdır da. evet. Vallahi yorumları Siz siz bizi aratmıyorsunuz. Güzel yorumlar yapıyoruz. Ben dinliyorum vallahi. sağ olasın. Teşekkürler. Sizin Yorumlar yorumlarınız da bizim güzel. için çok değerli. Çok değerli, güzel tespitleriniz var yani. Kayda değer gerçekten. Evet Barış Hocam. Teşekkür ederim. valla Dinliyorum, işte anlatın. bugün ilklerin gecesi, süper gollerin gecesi diye başladık Adnan hocam. Hemen ayağının tozuyla stat'tan geldin. Hemen senin yorumlarını bir alabilir miyiz Adnan hocam? Vallahi müthiş bir ambiyans, müthiş bir seyirci. Artık Galatasaray kenetlenmiş, şampiyonluğa odaklanmış, Evet. şampiyonluğa gidiyor. Motoru da yani vitesi de yükseltti şu anda. Bugün tam belli oldu. Tam bir şampiyonluk havası var. Yani bu işi götürecek gibi geliyor. Götürür de bence de zaten. Herkes seyircisiyle, taraftarı, futbolcusu, yönetim hepsi bu işe odaklanmış. Yani bugün o Evet. hava vardı yani. Gerçekten görülmeye değerdi yani. Adnan hocam, Evet. İstanbul'un trafiğini bilmeyenler için buradan bir anlatalım. Bugün hava yağmurluydu değil mi? İstanbul'da soğuk ve yağmurlu bir hava vardı. Yani şöyle çok aşırı yağmur var. Bir de bu metro çalışmaları falan da var. Aşırı bir trafik var birkaç gün. Hala bugün aşırı bir trafik var. Yani yarım saatlik yere 3 saatte gidersin. Öyleyse abi. 2, 2,5, 3 saatte gidersin yarım saatlik yola. Ama Galatasaray taraftarı Çok bugün kötü. takımını buna Her rağmen zaman yalnız gider. bırakmadı hocam he. Full dolu her zaman gider. Yani yaya gider yine gider Galatasaray tarafı. Yani Evet. şampiyonluğun şeyini açtılar yani Tabii. mottosunu, Ayak sesleri. Ayak ayak sesleri sesleri. değil mi? Şampiyonun tabii. Evet. E, hocam, bana bir uyarı geldi. Hemen şöyle şunu takmam lazım. Şarjım bitiyormuş. Evet. Hocam yani bugün bir de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Adnan hocam, senin de Evet. mesajını alalım. Onu da söyleyelim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınların kutlu olsun. Tabii cinayetsiz, şiddetsiz bir kadın günü de olsun yani. Bunlar da böyle dileyelim. Tamam. Evet. Yani Kadınlar Günü kutlu olsun. Tamam. Hocam, maçın analizini şöyle, yani neler gördün, ne yaptın, ne ettin, bir kısaca anlatır mısın bir zahmet? Hocam valla göz göz göre yürüyecek yer yok o taraflarda. Hareket edecek yer yok. Her yer dolu. Vadi İstanbul'u bilirsiniz zaten arka tarafı. Evet. Galatasaray seyirciler oraya dolar. Doluyor. Ondan sonra orada hepsi yemeğini yer.
içeceklerini alırlar. Ondan sonra maça çıkarlar. Yer yerinden oynuyor. Zaten stadın içinden çok dışında seyirci var zaten. Yani görülmesi değer. Orada ambiyansı yaşamak lazım. Yani herkese tavsiye ediyorum. Dışarıda olmak bile içeriden daha zevkli gibi, yani öyle düşünün. Değil mi? Dışarı Ya daha işte o daha Galatasaray'ın o atmosferi, o ambiyansı tabii bambaşka hocam. Hocam bugün en çok beğendiğin maçta yani hangi oyuncu müthiş oldu? yani. Bugün sence maçın Vallahi adamı kimdi? Maçın oyuncusu kimdi? Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Ama ben Berkant'ı da çok beğeniyorum. Çok dinamik, çok iyi oynadı. Bak başka bir bakış açısı. Zaten Mertens yine her zamanki gibi. Tabii ben Berkant'ı çok beğeniyorum. Zaten o futbolcuyu ben geldi geleli beğeniyorum ama ilk yıl falan tutmadı. Bugün iyi oynadı. Kaan sakatlanana kadar. Kaan'dan sonra da zaten Zaha girdi yerine. Zaha'yı nasıl buldun hocam? Zaha'nın gösterdiği. Zaha mesela yani verimsiz gibi gözüküyor ama çok boğuşuyor futbolcularla. Çok yoruyor yani oynadığı rakipleri. Çok mücadeleci, çok dinamik. Yani belki Zaha böyle gol atmıyor gibi gözüküyor. Böyle Zaha çok mücadele ediyor. Yani oynadığı futbolcular etrafındakileri boğuyor, yoruyor yani. Çok küstüyor hocam çok ya. güçlü de Çok fiziği var. ya. Ya küçük o yapısı, o da yani gol atmak istiyor. Yani bir de şöyle işte ilk 11 bugün hep ilk 11'de oynamak istiyor. Yani 11'de başlamak istiyor. Yine işte Kaan'dan sonra oyuna girdi. Aldığı süre ama ilk yani 11 süresi kadardı hocam. Aldığı süre bugün ilk 11 süresi kadardı. Evet. Tabii. Yani istediği vakti süreyi buldu yani bugün. Ya bu türlü futbolcular böyle küsmeler oluyor işte. Bunlar yani yapacak bir şey yok. Bunları çekmek lazım yani. İdare edeceksin yani. İşte Okan Hoca da bunları gerçekten bütün futbolcuları idare ediyor. O konuda Okan Hoca çok başarılı yani. Her futbolcunun nabzına göre. Yani belki biraz geride gibi duruyor ama onların nabzına göre iyi şerbet veriyor ya. Evet. Yani ben onları iyi idare ettiğini inanıyorum. Belli oluyor zaten. Kerem Demirbay dayıya demişler ne düşünüyorsun yani maçla ilgili ilk şeyin nedir diye. O da demiş ki çok mutluyum. Şampiyonlukta umarım bu goller önemli olur diyor. Olacaktır diyor. Yani gerçekten bugün Kerem Demirbay yani müthiş oynadı ya. Dayı kendisinden beklentileri yerine getirdi diyebiliriz yani. Getirdi. Zaten şu anda takım Torreira'yla beraber dinamosu yani. Kerem Demirbay zaten. Dinamo gibi oynuyor. Yorulmuyor. Hem ileri hem geri. Yani gidiş gelişleri çok iyi yapıyor. Yani o kadar geçişleri iyi yapıyor ki çok dinamik. Yani yorulmuyor ya. Yorulmuyor. O konuda Galatasaray iyi bir transfer yapmış. Çok şanslı yani. Ben böyle burada şunu söyleyebilir miyiz Adnan Hocam? Yani eskiden bizim tabirimizde bir şey kullanılırdı. Yani topu koşturma konusu. Yani Kerem Demirbay burada kendisini yormaktan ziyade topu koşturmasını çok iyi biliyor. Yani birebir topla driplikten ziyade topu çok güzel kullanıyor. Evet, topu çok güzel kullanıyor. Öyle diyebiliriz yani. Evet, buyurun. Abi pasları, ara pasları yani oynatıyor yani. Futbolcuları da oynatıyor. Hem dinamik oynatıyor. Yani o özelliği çok müthiş yani. Yani yorulmuyor da yani. Yorulmayan futbolcu iyidir zaten. Yorulmayacak bir futbolcu. Çabuk pes etmeyecek. 90 dakika oynayan bir futbolcu her zaman başarılı olur zaten. Kerem Demirbay kapa bildirildi hocam. Galatasaray'la anlaştığı kesinleşti. Kapa bildirildi. Ben etrafıma çevreme şunu dedim. Yani Galatasaray'ın dedim. Az önce Mutlu Hocam'la onu konuşuyorduk. Sen geldin. Tabii senin gelmenle konu orada biraz dağıldı ama toparlayayım yine yeri gelmişken. Dedim ki çevremdeki bütün arkadaşlarıma, tanıdıklarıma Kerem Demirbay'ın gelmesi Galatasaray için çok büyük bir hamle oldu ve müthiş bir topçu dedim. Tabii ilk maçlarda biraz istenen performansı göstermedi ama her oyuncu gibi onun da zamana ihtiyacı vardı. O zamanı da iyi geçirdi ve şu anda mesela Kerem Demirbay'ın biz muhteşem performansını konuşuyoruz. Yani
hakikaten Galatasaray Kerem Demirbay'ı alarak büyük iş yaptı. Büyük hamle yaptı. Yani mesela bir Icardi kadar konuşulmasa da gerçekten şu an takıma göstermiş olduğu performans şu an skora da yansımaya başladı. Hani skor olarak da yansıtmaya başladı kendini. Valla tebrik ediyorum Kerem'i. Umarım şampiyonlukta da bu goller iyi pay sahibi olur. Hocam teknik olarak sağ alamıyorum şeyi. Hemen Erberk'cim bir mesaj atmış. Yayınlayıvereyim onu. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Erbicim sağ ol. Teşekkür ediyorum mesajın için. Çok sağ ol. Eksik olmayasın. Bizleri yalnız bırakmıyorsun her akşam. Teşekkür ediyorum. Sana da iyi akşamlar diliyorum. Yani birçok şey var. Başlık var. Birçok konu var. Tabii Kaan Ayhan da sakatlandı. Onun yerine de Zaha girdi dedik. Yani 20. dakikada sakatlandı Kaan. Zaten maça da sağ bek olarak başladı. Kaan'ın yerine de Zaha girdi. Barış Alper'i sağa çekti Okan Hoca. Zaha'yı da sağ kanatta oynattı. Doğru değil mi hocam? Yani orada bir şeyim yok, yanlışım yok. Doğru. Müthiş bir de performans sergiledi. Barış gerçek yerine hakikaten geçti. Barış Alper gerçek yerine geçti. Müthiş oynadı o da. Evet. Yani Barış da yorulmak nedir bilmiyor yani maşallah. Tamam. Sezgin Bey'den mesaj var. Adnan hocam çok bilgili birine benziyor demiş. Teşekkür ederiz mesajınız için Sezgin Bey. Adnan hocamın bize katkıları çok ikisi de iyidir yani. Evet, teşekkür ederiz. Evet. Adnan hocam, Derrick Kön Galatasaray'ın bu sezonki Şubat transferinde Almanya'dan transfer ettiği sol bek. Ne diyorsun? Köln biraz daha alışma evresinde. Biraz daha alışınca iyi bir futbolcu. Yani o da bir dinamik. O da yani gidişleri gelişleri iyi, yorulmuyor. Ama biraz daha zamana var. Galatasaray'a tam uyum sağladığı zaman gerçekten sahadaki boyayın etkisini yapacak bir futbolcu. Yani Galatasaray'ın oradaki ihtiyacını giderecek. İyi bir futbolcu. O da yani gidişleri gelişleri yorulmuyor. Tabii top kayıpları falan oluyor. Onlar heyecanlı çünkü yeni bir takıma gelmiş, yeni bir ülkeye gelmiş. Normal bunlar yani. Ama ben beğeniyorum yani. Şöyle sahada izlediği şöyle baktığın zaman dizilişlere falan bir futbol şöyle baktığı zaman ya belli diyor yani. Tamam diyorsun bu. Yani ben öyle görüyorum onları. Hocam Yani iyi. Seneye daha iyi Galatasaray'a çok faydalı olacak. yeğenlerde mesaj var hocam. Yeğenlerden mesaj var. Emirimizden mesaj var. Demiş ki iyi yayınlar amcalarım. Seviliyorsunuz. Mayıslar bizimdir demiş. Teşekkür ederiz Emirciğim. Çok sağ ol. Eksik olma. Evet. Yayınımızı her daim takip et bak ha. Ona göre. Emir yeğenimize çok teşekkür ediyoruz. Sen de seviliyorsun. Sen de Sizler de seviyorsun. seviliyorsun. Evet. Aynen öyle. Hemen mesajlar gelmeye başladı. Yeğenlerden, kardeşlerden, Onur'dan mesaj var. İyi akşamlar Barış Bey, Adnan Hocama, Mutlu Hocama çok selamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Onurcuğum, kardeşim sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Sana da iyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ ol, var ol, eksik olma. Yayınlarımızı her zaman takip et bak ona göre. Sezgin Bey'den gelmiş. Adnan Hocam bundan önce futbol kariyeriniz var mıydı demiş. Buyur hocam. Adnan Hocam. Biz biliyoruz. Yani biz biliyoruz. şöyle, biz biliyoruz. Senin kariyerin var. evet. Futbol oynadık tabii. Futbol topunun peşinde koştuk. Mutlu hocam da koştu yani yıllarca. Evet, oynadık sağ yani. olasın. Teşekkürler. Yani Biz sizlerin izinden gittik Adnan Hocam. Biz sizlerin izinden gittik. Evet. Evet. Futbol oynadık. Okul takımlarının hep neredeyse kaptanlığını yaptım. Kozanspor altyapısında oynadım. Kozanspor A takımına çıktım. Demirspor genç takımına da seçilmiştim lisede okurken. Yani öyle geçmişlerimiz oluyor. İdare ediyoruz yani. Sezgin Futbolun Hocam. içinde sayılırız her zaman. Sezgin Hocam sorularla terletiyor bizi. Hocam Süper Lig'de 17 maçtır kaybetmiyor Galatasaray. Yani şöyle 17 karşılaşmada da kaybetmedi. En son Hatayspor'dan almıştı yenilgisini.
Evet. Ligdeki son 10 maçından da sağdan yine Mutlu Hocam'ın orada almıştı Mersin'de. efendim. Evet. Mutlu Hocam'ın orada almıştı Mersin'de. Evet. Mersin'de almıştı Evet. mağlubiyeti. Evet. Evet. Galatasaray, O Alanyaspor, Evet. Alanyaspor, Pendik, Adana Demirspor, ondan sonra Fatih Karagümrük, Konya, Kayseri, Trabzon, İstanbul, Antep, Samsun, Başakşehir, yanlışım olsa düzeltin. Ankara-Gücü, Antalya, Beşiktaş ve bugün de bu haftada da Rize'den 3 puanları aldı. Fenerbahçe ve Sivas'ta da berabere kaldı. Yani müthiş bir winner tablosu Okan Hoca adına. Gerçekten harika bir performans. Yani puanını da 78'e çıkarttı. Liderliğini Evet. sürdürdü. Fenerbahçe ile olan puan farkını şu an itibariyle 5'e çıkarttı. Gelecek Evet. hafta pazar günü de Kasımpaşa'ya konuk olacak. Yani şimdi Kasımpaşa da yine İstanbul ama hani derbi gibi görünse de her ne kadar Kasımpaşa İstanbul. güçlü. İyi şu anda, evet. Kasımpaşa Evet. güçlü şu anda. Nasıl yorumluyorsunuz hocam? İsterseniz Mutlu hocam sen başla, sonra Adnan Mutlu hocam Hocam devam başlasın. etsin. Mutlu Hocam evet. başlasın. Şimdi burada Barış Hocam, bu sezon Galatasaray evinde oynadığı son 17 maçın, daha doğrusu evinde oynadığı son 17 Süper Lig maçını kazanan bir Galatasaray var. Bu Evet. karşılaşmalarda toplam 40 gol atıp kalesinde 10 gol görmüş. Bu Sarı Kırmızıların tarihinde bu seriyi en uzun yakalayan teknik direktör 2001-2002 yıllarına Mircea Lucescu yakalamış. 18 iç saha galibiyetiyle. Zaten Aynen öyle. o Aynen senede öyle. zaten Avrupa şampiyonluğu geldi. 4 yıl üst üste Türkiye Ligi şampiyonluğu geldi. Yani onun meyvelerini Galatasaray o sene yedi. İnşallah aynı durum Okan Hocam'da da söz konusu olur. Ben inanıyorum olacak da yani bu seri devam edecektir diye düşünüyorum. Ayrıca burada şunu belirtmek istiyorum. E, Galatasaray bu sezon 10 galibiyet seri olarak 10 galibiyet alıp ara verip iki defa 10 galibiyetle sonuçlandı serisi. İki defa 10 galibiyet, üst üste 10 galibiyet aldı. Yani gerçekten şu an lider olduğu yani tesadüf değil yani. Artık yani kesinlikle bu bir başarıdır yani. Yani meyvesini de lider olarak alıyor yani. Devam ettireceğini de ümit ediyorum ben yani. Tamam. Adnan Evet. hocam sana geçmeden önce yine bir mesajımız var. Onur'dan gelmiş mesaj. Diyor ki Derrick Kön diyor bence Galatasaray'a çok iyi bir transfer. Bence Galatasaray'a çok şey katacak diye düşünüyorum demiş. Doğru Onurcuğum. Yani gerçekten az Doğru. önce onu konuştuk Doğru. zaten. Hani benim de hep söylediğim Doğru. gibi yani beklerde aradığım fizik özellik, atletizm şöyle beli ince olacak, omuzları geniş olacak. Böyle bir oyuncu Atletik. tipinde gerçekten Galatasaray'a da uzun yıllar hizmet edecek diye düşünüyorum. E, Şöyle yapacağım pardon. Bu arada şeyi bulmaya çalışıyorum. Asıl kareyi. Evet. Evet. Şimdi hocam, Adnan hocam sen ne diyorsun bu seri galibiyetlerden dolayı? Okan Hoca ile ilgili düşüncelerin nedir? Şimdi şöyle, ben takımın Galatasaray'ın bu başarısı Okan Hoca'nın dokunuşlarıdır zaten. Evet. Yani bakıyorsun yaz transfer döneminde yapılan kaç tane futbolcu şu anda takımda yok. Evet. Sakatlıklar var. Evet. Ondan sonra e, bunu her hoca bunun altından kalkamaz normalde. Yani bu kadar kırılgan futbolcular var, küsmeye hemen hazır futbolcular var. Bunlar Okan Hoca'nın dokunuşlarıdır. Yani bu hale gelmesinin en büyük sebebi Galatasaray'ın başarısı Okan Hoca'ya yazarım ben zaten. Yani hoca yani teknik direktör takımı şu anda Galatasaray. Evet.
Yani Okan Hoca gerçekten winner'larını gösteriyor. Harika da işler çıkarıyor. Yani ben Okan Hoca'nın çok daha Galatasaray'a verimli olacağını düşünüyorum. Zaten şöyle bir maç sonu açıklamaları var. Biraz ondan bahsedeyim. Önemli bir maçtı diyor. İşte Beşiktaş deplasmanında kazandık. Bu hafta da zor bir maç olacağını düşünüyorduk diyor. Her hafta daha zor bir maç bizi bekleyecek diyor. Maça iyi başladık. İlk yarıyı 4-1 gibi önemli skorla bitirdik. Şut yüzdemiz gole çevirme yüzdemiz önemliydi demiş. Yani şut yüzdesini gole çevirme olasılığımız önemliydi demiş. Rakip de ilk attığı önemli şutta golü buldu. 6-2 önemli bir skor. En değerlisi 3 puan ve konsantrasyon ve aynı istekle oynamak diyor. Uzun süre sonra oynayan oyuncular oldu diyor. Yani uzun süre oynayan oyuncular oldu diyor. Kadromuzu tamamlıyoruz diyor yavaş yavaş. Savunmada eksiktik diyor. Berkan'a güvendim. Oyunun tamamında pozitif olarak oyun kurma olarak destek oldu diyor. Yani oyunun kurulmasında da destek oldu diyor aynı zamanda. Biliyorsunuz özellik olarak orta saha bir oyuncusu. Oyun kurucu bir özelliği var. Defansta da bunu değerlendirmesi iyi bir pozitif olarak görünüyor. Oyunun tamamında pozitif olarak oyun kurma desteğini de aldı. Defansif olarak eksiklerimiz varken ofansif anlamda da önemli işler yaptı diyor. Rizespor oynayan bir takım diyor. Hakikaten Rizespor oynadı yani. Maçı hani geride bekleyip falan böyle o tarz hani açık oynadı. Evet. Açık oyun oynadı. Oyunu güzelleştirdi de. Kalemizde tehlikeler de yarattı diyor. Kalede gerçekten Galatasaray'da zaten 2 tanesi de gol oldu. Onlara da geçmiş olsun diyor. Mithat sakatlandı diyor. Umarım kötü bir şey yoktur. Üzücü bir şey. Ben de aynı sakatlığı yaşadığım için daha fazla etkileniyorum diyor. Yani orada demek ki ciddi bir şey var. Başka hedefimiz olamaz diyor. Yani başka hedefimiz yok diyor. Yolumuz belli. Şampiyonluk yolu diyor. Her maçı kazanmak zorundayız. Kazandıkça rekor geliyor. Rekor kırmak için değil, kazanmak için çalışıyoruz. Bu rekoru kıran Galatasaray camiası bu birliktelik başarı getiriyor diyor. Yani Galatasaray'ın camiasının içindeki birliktelikten de bahsediyor. Bu birliktelikte diyor başarıları beraberinde getiriyor diyor. Ben de başında olan yani camianın takımın başında olan insan olarak tabii ki adım geçiyor diyor. Yani hani hep ben konuşuluyorum demek istiyor. Hedefimiz bütün maçları kazanmak. Galatasaray'ın başka hedefi olamaz diyor. Yani hani şampiyonluk hedefimiz diyor. Başka hedefimiz de yok diyor. Önemli bir puandı. Dolayısıyla bunu yükselterek yani puan ve önce oyun istikrarını yakalayıp puanları da yükselterekten diyor ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz diyor. Tek maçlı haftaya döndük diyor. Yani tek haftada tek maç oynayacak Galatasaray biliyorsunuz. Bu hafta dinlendik. 2 gün izin verdim diyor oyunculara. Tek maçlı hafta bizim için avantaj olacak. Bundan sonra maç hazırlanacağız. Sadece Süper Kupa 2 maç olacak diyor. Ne diyorsunuz hocam? Yani Okan Hoca'nın da açıklamaları geldi. Yine Mutlu Hocam sizden başlayalım isterseniz. Sırayla gidelim. Evet. Evet, Galatasaray bu sezon oynadığı 29 lig maçında 78 puan aldı. 25 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyetle Süper Lig tarihinde bu aşamayı en fazla puanla tamamlayan tek takım. Türkiye Süper Ligi'nde bu aşamayı en fazla puanla tamamlayan tek takım. Yani 29 maçta 25 galibiyet, 3 beraberlik, tek mağlubiyetle tamamladı. 78 puana ulaştı. Tabii daha önce de bahsettik. Galatasaray
ve Fenerbahçe'nin bir satranç gibi ligi yürüttüklerini, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra Galatasaray'ın da elenmesi tesadüf müdür bilemeyiz. Ama satrançta bunlar oynandı yani. Galatasaray Fenerbahçe oynayacağı maç, haftalık oynayacağı maç sayısını 2'ye düşürürken, hedefini 2'ye düşürürken Galatasaray'da teke düşürerek kendisini daha güçlü kılmaya çalıştı. Şu an haftada bir maç oynayacak olması da, yani geçtiğimiz haftalarda 10 günde 4 maç oynaması yerine haftada bir maç oynayacak olması Galatasaray'ın elini güçlendiriyor yani. Ve ben inanıyorum futbolcular dinlenerek daha dinç, daha güçlü sahaya çıkacaklar ve bunun meyvelerini ilerleyen haftalarda göreceğiz yani, alacaklar yani. Öyle düşünüyorum. Adnan Hocam. Evet. Buyurun hocam. Evet, buyurun. Evet. Adnan Hocam, sana da şöyle bir soru sorayım. Şimdi Mutlu Hocam'ın anlattıklarını tamam yani tahmin edebiliyoruz, biliyoruz. Aynı şeyleri, benzer şeyleri söyleyeceksin. Ben bu sefer şampiyonluk yarışındaki diğer takım Fenerbahçe ile ilgili sorayım. Fenerbahçe dün hani Belçika ekibi ne karşı Fenerbahçe'nin çok zorlanacağı söylendi. İşte fizik olarak çok güçlü bir takım. Kendi liginde şu anda lider. İşte kaç maçtır sahasında yenilmiyor falan filan, böyle bir sürü Türk futbol kamuoyu ver yansın etti. Oysa Fenerbahçe dünkü çıktığı maçta hani inanılmaz müthiş bir performans gösterdi. Harika oynadı. Rakip takımı Belçika temsilcisini resmen kendi sahasında boğdu. Şimdi güzel de bir skor aldı. Yani kendi evine şu anda 3-0'lık güzel bir skorla avantajı da aldı. Evinde maçını oynayacak. Peki şampiyonluğa giderken şimdi hem lig hem de UEFA'daki bu performans Fenerbahçe'nin gidişatını etkiler mi? Bak, dün Çağlar sakatlandı. Ondan sonra sakatlandı. Göbek'teki son dakikada ayağını tuttu. İsmail sakatlandı, değil mi? Ondan Evet. sonra Bonucci defansta sakat. Ama öyle bir Osterwolde var ki, yani Osterwolde'nin oyunu, İsmail Hoca Osterwolde'yi stopere de koysa orada da oynatacak. Ferdi'yi sola çekecek. Ferdi orada oynayabilecek. Yani müthiş bir, orada aslında yine bir derinlik var. Hocam, sen Fenerbahçe'nin, şöyle toparlayayım, sen Fenerbahçe'nin bu maç temposundan etkilenip şampiyonlukta yara alabileceğini düşünüyor musun? Bu soruyu cevaplamadan önce yine mesajımız var. Onunla okuyayım, ondan sonra cevaba geçersin hocam. Onur sağ olsun yine mesaj atmış. Ben Okan Hoca'da Fatih Terim'i görüyorum demiş. Haklısın Onurcuğum. Gerçekten öyle. Okan Hoca ile 5. yıldızı takacağız inşallah demiş. Takarlar. Galatasaray takacaktır inşallah. Sezgin Bey'den yine gelmiş. Hocam, bence Fener'in şampiyon olması için Ali Koç'un gitmesi lazım demiş. Sorumu cevaplayın. Sonra Sezgin Bey'in mesajına ne diyeceksiniz? Biraz da ona yorum katarsınız hocam. Buyurun. Ben şimdi şöyle, bu soruna şöyle bir cevap vereyim. Mesela Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığında haftada kaç maç yapıyordu, değil mi? Her kulvarda oynuyorduk. Bazı takımlar işte haftada bir maç zor kaldırır. Bazı takımlar haftada iki maçı rahat götürür. Bu futbolcu şeyine göre değişir. Futbolcuların kalitesine göre, kırılganlığına göre değişir. Mesela haftada 2 maç olması, bir çarşamba bir pazar, yani hafta sonu olması bazı takımlar için antrenman gibi de olur. Mesela genç dinamik takımlar için iyidir yani. Galatasaray geçmişte bakın Şampiyonlar Liglerinde e, devamlı çok maçlar oynadı. 60-70 maç oynardı bir sezonda. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir dezavantaj var. Mesela Fenerbahçe'nin beyni Fred. Fred çok kırılgan, yani çok çabuk sakatlanıyor. Şimdi az önce saydın, İsmail'i saydın. Osterwolde zaten geçen sene bedava geri göndereceklerdi. Bu sene maşallah takımı hırtlıyor. İyi Hocam, futbolcu. Osterwolde ile ilgili ben Mutlu Hocam'la ilk ya birinci yayın ya da ikinci yayında Osterwolde'nin Evet. bu takıma çok büyük katkı yaptığını ve 20-25 milyonu göreceğini söyledim. Ama mesajlarla Evet. beni linç ettiler.
Mesela ben bana öyle şeyler geldi ki sen nereden biliyorsun, ne anlıyorsun falan filan diyenler oldu. Şimdi onlara buradan cevaben de şunu söylüyorum. Ben kendi adıma söylüyorum. Futbolu yakından takip ediyoruz, görüyoruz. Birçok kişinin göremediği şeylere daha da çok dikkat eder olduk. Yani özellikle yayına başladığımız andan itibaren daha farklı konuları da irdelemeye başladık. Osterwolde Fenerbahçe'ye 20-25 milyon kazandıracak. Fenerbahçe camiası taraftarı yemesin, içmesin. Aynı söylediğimi tekrar söylüyorum şu an. Fenerbahçe taraftarı, camiası yemesin, içmesin, Osterwolde'ye baksın. Gerçekten çok büyük Ferdi ile beraber takıma gelir getireceğini düşünüyorum. Hocam özür diliyorum, buyur. Burada Osterwolde deyince araya girmek istedim. Estağfurullah, yok, güzel ya yorumlar, zaten benim söyleyeceklerimi söylüyorsun. Şimdi işte bazı takımlar için şu son hafta işte 10 haftaya girildi. Son 10 haftaya. Bundan sonra sakatlıklar işte şeyler başlayacak. Çünkü yaz kampını görmeyen futbolcular var şu anda her takımda. Bunlar artık yavaş yavaş teklemeye başlar. Farkındaysan bak, sakatlıklar çoğaldı. Her takımda mesela Galatasaray'da Kaan bak. Kaan zaten müzmin bir sakat sürekli. Çok iyi bir topçu ama çok sık sakatlanan futbolculardan. Fenerbahçe'de daha fazla sakatlanacak futbolcular Fred var. mesela sürekli 63. dakikada dün böyle yaptı mesela. Tabii. Değiştirin beni. Tabii. Şimdi Fred her sakatlığında 3-5 hafta gidiyor. 3-5 hafta gidiyor yani. İşte artık şurada bir 10 hafta kaldı. Zor, Fenerbahçe'nin zor fikstürü var. Trabzon'a gidecek, Beşiktaş'ta oynayacak, Galatasaray'a gelecek. Yani çok büyük maçları var. Derbileri daha oynamadı Fenerbahçe. Derbi oynayacak hep yani. Evet. Şu Tabii bir Trabzon derbisi var hocam. Beşiktaş var. Galatasaray derbisi var. Beşiktaş derbisi var. Şimdi bu futbolcular bu kadar sakatlık geçirirse iki işte götüremez. Fenerbahçe işte ikisini yürütmeye çalışır mı? Ama Fenerbahçe için birinci şey şampiyonluk. Yani olmazsa olmazı Türkiye şampiyonu olmak istiyor. Yani Konferans Ligi onun için bence önemli değil. Ha, götürebildiği kadar götürür. Ama belli bir yerde bilmiyorum ne yapabilirler. Bu futbolcuların durumuna da bağlı. Sakatlık çoğalırsa Fenerbahçe'nin işi zor zaten şampiyonluk yarışında. Ben zaten Galatasaray'ı favori görüyorum. Galatasaray bu sene puan rekoru da kıracak diye düşünüyorum. Bu gidişte yani. Kıracak gibi de gözüküyor. Ama işte burada sakatlanan futbolcular belirtecek bazı takımların durumlarını. İşte Fenerbahçe'nin şu anda ortadaki beyni Fred. Fred olmadı Fenerbahçe ekliyor. Ha, dün maçı çok güzel oynadı. Biz de dedik zaten karşı takım iyi, dinamik dedi. Ama Fenerbahçe iyi oynadı. Aldı 3-0. Türkiye puan içinde çok iyi zaten bu. Şimdi önümüzdeki sezon o konuya da geliriz herhalde. Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım. Tabii. Abi. Burada bir şey belirtebilir miyim? Özür Hocam, diliyorum. izleyicilerimiz çoğalmaya başladı. Arkadaşlar lütfen bir like atıp bir beğeni de yaparsanız seviniriz. Bizler de motive oluruz. Bugün Galatasaray'ın oynadığı futbolu beğeniyorum diyenler hadi birer like atsın, birer yorum atsın da görelim bakalım kaç kişiymiş, kaç kişi beğenmiş Galatasaray'ın bugünkü oyununu. Buyurun hocam. Barış Hocam, burada Adnan Hocam'ın söylemiş olduğu bir konuya da ekstra bir şey belirtmek istiyorum. Burada önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin bu başarısıyla Şampiyonlar Ligi'ne 2 takımla girmek gibi bir durum söz konusu. Ayrıca seneye şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma durumu söz konusu. Yani ön elemeleri oynamadan direkt katılma durumu söz konusu ve şu an Türkiye takımları, Türk takımlarının almış olduğu puanlarla ilk 10'a girmesi nedeniyle ülkeler arasındaki sıralamada ilk 10'a girmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Şampiyon olan takım direkt katılacak yani. Evet, bunu belirtmek istedim. Arkadaşlar birer beğeni, birer like lütfen. 9. da garantiledi zaten neredeyse. Evet. Hocam, Sezgin Bey'in şeyine ne diyorsun? Sezgin
Bey'in mesajına ne diyorsun? Ali Koç'un gitmesi lazım diyor. Yani Fenerbahçe şampiyon olabilmesi için Ali Koç'un gitmesi lazım diyor Adnan Hocam. Ne diyorsunuz? Şimdi bunu yani şöyle de ben cevap vereyim. Aziz Yıldırım da yani 20 sene başkanlık yaptı. Onur da aynı E, şeyi söylemiş. Ali Koç'un gitmesi he, lazım demiş. Galatasaray en fazla Evet. şampiyonluğu Aziz Yıldırım döneminde aldı. Şimdi Ali Koç geldi işte. Ali Koç döneminde de yani gitti. Şimdi Ali Koç gidince gelen başkan yapacak mı şampiyon? O da belli değil yani. Kesinliği yok yani. Burada işte Ali Koç bu sene varını yoğunu zaten Ali Koç'un ailesi istemedi zaten. Baştan bu yana başkanlığı istemiyor. Hocam sen Şirketleri biliyorsun yönetiyor. olayların iç yüzünü. Sen Florya'nın Evet, nabzını yokluyorsun. Futbol evet. camiasının nabzını İstanbul'dan oradan. Anlat hocam neler var şeyinde Yani Ali Koç bu defterde sene neler zaten var? şampiyon olsun olmasın son senesi. Bırakacak yani. Çünkü ailesi istemiyor. Eski sempatisini de kaybetti. Fenerbahçe taraftarının gözünde çok sempatisi vardı. Şimdi işte başarı olmayınca kim olursa olsun millet buz gibi oluyor yani soğuyor. Ne kadar sevilirsen sever. Başarı bekliyor millet. Ali Koç da şimdi bu sene işte varını yoğunu koyacak. Ama Galatasaray'da ya işte Okan Hoca'nın cümlesi. Şu anda Galatasaray'da küskünler falan hep barıştı. Eski yöneticiler falan hep beraberler şu anda. Bak bu Mayıs'ta kongre var. Eski o küskünlerde mesela Abdurrahim Albayrak'ın yönetime girme durum var. Adnan Polat'ın girme durum var. Bak bunların adı hep geçecek yönetime. Dursun Başkan çok Evet. toplayıcı oldu bu küskünleri. Yani birlik beraber olursan Adnan kimse Hocam, duramaz. Adnan Hocam, özür diliyorum. Adnan Hocam, sizleri de göreceğiz mi yönetimde? Allah kısmet ederse sizleri de Yani göreceğiz mi yönetimde diyorum. inşallah, inşallah Mutlucuğum. İnşallah. Ben geçen E, şeyle görüştüm zaten. Dinçer İnşallah. Azapan'la. Evet. Dinçer Azapan'ı biliyorsunuz zaten. Galatasaray'a varmıyor, maddiyatını, evet sponsorluğunu her evet. şeyini veriyor. Ee, Evet. e, onun adı Hocam Dinçer geçiyor Azapan demişken yönetimde. bir saniye. Dinçer Azapan demişken burada izleyicilerimize de bunu söyleyelim. Dinçer Azapan'ın ehliyetini sen verdin. Ben verdim, evet. Biliyorum. Ben iyi Yani buradan da tanıştırdım canım. Ben açıklayalım. babasıyla Dinçer falan iyi Azapan'ın tanıştım. ehliyetini Evet, sen verdin. Senin elinde evet, büyüdü. evet, Senin yanında küçücüktü böyle. Biliyorum yani ben çok evet, iyi biliyorum. evet, O evet, dönemleri iyi hatırlıyorum. evet, İyi de evet, bir dostluğun var. İyi de bir arkadaşlığın var. tabii, evet, Sürekli görüşürsün. Hani bunun da evet, dipnot olarak söyleyelim. İzleyicilerimiz de buradan bunu öğrensinler. Kusura bakma hocam evet. giriyorum ara ara. Yok, o da zaten Galatasaray için maddi yatırım, maddi manevi her şeyini veriyor. Onun da yönetime girme durumu var. O zaten bana ne görev verirse yaparım diyor. O öyle bir kişiliği var. Ha ileride hedefi o da başkan olmak tabii. Her Galatasaraylı'nın olduğu gibi başkan olmak. Tabii şartlar Evet. ileride ne olur, ne yapar onu bilemiyoruz. O da işte maddi çok sponsor oldu. Diğer alt takımlara işte voleybol, kürek takımları onlara aşırı bir maddiyat veriyor. Güzel yani o bayan futbol takımının sponsoru oldu. Bayan futbol takımı da iyi gidiyor. Dinçer Azapan gibi adamlar lazım zaten Galatasaray'a. Ama bu Mayıs'ta bayağı karma bir yönetim geliyor. Güzel bir yönetim geliyor yani A takımı. Peki hocam. Mesajlar akmaya başladı. Hemen şöyle okuyayım. Umut Kum selamlar saygılar iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz Umut Teşekkür Bey sağ ediyoruz olun. Umut kardeşimize. Sağ olsun. Kaan Öztürk yani daimi izleyicilerimiz ilk saniyeden beri ilk anımızdan beri bizi sürekli izliyor takip ediyor. Mesajlarıyla bizleri Evet. destekliyor sağ olsun var olsun. İnandık biz sizlere cimbom yüzümüzü güldür bu sene demiş. Kaan'cığımıza teşekkür ediyorum. Onur Biz bence de teşekkür Onur da ediyoruz. bugün Evet. hızlı bir giriş yaptı. Sağ olsun, var olsun. Bence süper harikaydı Galatasaray demiş. Evet. Hatırlarsanız Aziz Yıldırım beni çok arayacak Fenerbahçe demişti demiş. Doğru söylüyor. Yani öyle bir çıkışı vardı. Yine Kaan'dan mesajım var. Ali Koç Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, Başakşehir şampiyonluğu görmüş ilk başkandır demiş. Vay güzel. Çok iyi, doğru Evet. bir yaklaşım. Ali Koç Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, Başakşehir şampiyonluğunu görmüş
ilk başkandır demiş. Vallahi güzel yerden girmişsin. Güzel bir tespit. Bravo. Evet. Bravo. Çok teşekkür ediyorum. Aynen. Evet. Sezgin Bey demiş ki hocam Fener Karadeniz fırtınası karşısında ne yapacak demiş. Hemen o soruya geliriz. Umut Kum Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür demiş. Eyvallah. Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Sezgin Bey yine demiş ki Fener'in ne tür taktikler uygulayacağını düşünüyorsunuz demiş. Yani Trabzon maçını herhalde Karadeniz fırtınası karşısındaki maçını kastederekten. Buyurun hocam. Adnan hocam ya da bilmiyorum Mutlu hocam sen devam et. Buyur hocam. Sayın büyüğümüze söz verelim. Adnan hocam buyurun devam edebilirsiniz. Yok sırayla gidelim hocam. Büyüklük küçüklük sırayla gidelim. Evet. Sen devam et hocam. Fenerbahçe'nin şimdi önümüzdeki hafta bir Pendik maçı var. Pendik maçını yine İstanbul'da kendi saha ve seyircisi önünde oynayacak. Yani rahat geçeceğini düşünüyorum. Akabinde muhtemelen Union Setgloş takımıyla yine kendi sahasında oynayacak. İlk maçta yakalamış olduğu avantajı da çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Burada turu seyircisinin önünde atacaktır yani geçecektir. Akabinde Trabzon deplasmanına gidecek. İşte burada Fenerbahçe'nin... Yorgun bir Fenerbahçe Trabzon deplasmanına gidecek. Yorgun. Evet, aynen öyle. Şimdi Galatasaray'ın geçen haftalarda 10 günde 4 maç oynaması gibi Fenerbahçe'de Trabzon maçına aynı o şekilde gidecek yani. Bir de dikkate değer bir deplasman olacak. Geçmiş yıllardan kalan bir rekabetleri söz konusu. Burada Fenerbahçe bu seneki kurmuş olduğu kadro gerçekten takdire şayan bir kadrosu var. Yani canlı gözlerle de izledim. Daha önce Osterwalde'yi de bahsetmiştik. Gerçekten Fenerbahçe'nin sezon sonunda Avrupa takım üst düzey takımlarına transfer listesinde olacak bir futbolcu olarak görüyorum yani. Fenerbahçe Trabzon'da ne yapabilir? Nasıl bir kadroyla çıkar? Nasıl bir sonuçla döner? Bunu tabii şu an kestirmek pek mümkün değil. Ancak Trabzon'da Beşiktaş'ta girmiş olduğu üçüncülük yarışmasına yani çok dikkate değer bir maç çıkaracağını düşünüyorum. Geçen hafta her ne kadar Alanya maçına yenilmiş olsalar da bu Fenerbahçe maçında bu şeyi kapatacaklar. Seyircisinden özür dileyeceklerini düşünüyorum. Güzel bir mücadele olacak. Güzel bir yani maç izlettireceklerini düşünüyorum. Bakalım yani göreceğiz. Sonuç olarak beraberliğin özür diliyorum. Sonuç olarak beraberliğin ağırlık bastığını düşünüyorum. Her iki takım da dengeli oynayacaklar, kontrollü oynayacaklardır. Muhtemelen beraberlik çıkma olasılığı çok yüksek bir maç olacak yani. Evet. Anladım. Adnan hocam. Evet. Şimdi bu maçı Trabzon'un durumu belirtecek. Yani Trabzon'un futbolcuları birkaç sakat futbolcusu iyileşti. Oynamaya başlayacak. Ama Trabzon açık oynayan bir takım zaten. Kendi evinde, kendi seyircisi önünde. Fenerbahçe'ye karşı zaten şu anda Trabzon'un en büyük derbisi, rakibi Fenerbahçe'dir yani her zaman. Fenerbahçe'ye karşı ayrı bir oyun sistemiyle çıkıyorlar. Ayrı bir duyguyla çıkıyorlar. Ayrı bir hırsla çıkıyorlar. Bu maçta da aynısı olacak. Seyirci desteğini de arkasına alacak. İşte bu Fenerbahçe'nin bu Fred falan sakatlık durumu işte oyundan çıktı. Dün sakatlık durumu nedir? Onlar tam netleşine daha belli olur. Fred oynamadığı zaman Fenerbahçe çok bir tarafı eksik kalıyor. İleri taşıyamıyor yani. Takım gidemiyor ileri. Fred çok orada çok iyi bir durumda. Zaten onu Galatasaray alacaktı Fred'e yaz sezonunda. O transfer yasağından dolayı alamadı. Ama Trabzonspor'da iyi bir futbol oynanacak. İki takım da açık oynayacak. İkisi de coşkulu oynayacak. Mutlu Hocam'ın dediği gibi beraberlik ağır basıyor ama her iki tarafa da dönebilir maç. Ben böyle görüyorum yani. Ya şimdi şöyle ligde geçmiş yıllara da baktığımızda artık
hani her ne kadar bir Galatasaray-Fenerbahçe arasında ezeli rekabet, ebedi dostluk gibi söylemler olsa da bu yavaş yavaş son dönemlerde, yıllarda Trabzon-Fenerbahçe için de geçerli olmaya başladı. Yani Trabzon'la Fenerbahçe arasında gerçekten bir rekabet söz konusu olmaya başladı. Hem camialar arasında hem taraftarlar arasında. Ben Sert şimdi bir Trabzon'un rekabet. bu evet Sert bir Trab rekabet. Evet. anlamadım hocam, buyur. Sert bir rekabet var aralarında. Sert bir rekabet var. Aynen Evet. öyle. Ee, Yani Trabzon'un bu maça çok kendi saha ve seyircisinde yine farklı düşünüp farklı yaklaşacağını, maça asılacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'ye kolay kolay yem olmayacaklar. Ben burada en az bir beraberliğin çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü Trabzon, yani şöyle söyleyeyim, hani puandan falan filan ondan ziyade bu ikili arasındaki sert rekabetten dolayı bu maçın atmosferi ve havası çok farklı olacak yani. Futbolcular buna ve camialar buna çok farklı yaklaşacak. Özellikle Trabzon cephesi. E, Burada bu maçta çok farklı şeyler olacağını düşünüyorum. Hocam, Galatasaray maçıyla ilgili anlatmak istediğiniz veya eklemek istediğiniz var mı böyle aklınıza gelen şeyler? Ben bir konuya değinmek istiyorum Barış Hocam bu maçla ilgili. Özellikle Rize Spor'da oynayan futbolculardan Hoyer, Olavayin, Minşef ve Shelby'yi belirtmek istiyorum. Gerçekten bunlar kayda değer bir futbol oynadılar ve Shelby'nin e, geçmiş yani şeyine baktığımız vakit, seceresine baktığımız vakit şu an en son Nottingham Forest'ten gelmiş. Newcastle United ve daha öncesi Liverpool'da oynadığını ve gerçekten ayağına çok hakim bir top oynadıklarını ve topa çok güzel vuruşlarının olduğunu belirtmek istiyorum. Shelby'nin Hocam özellikle zaten 38. dakikada Rize adına farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta zaten maçı izlediniz. evet, Slovey'in pasıyla topla buluştu Hoyer. Sonra ceza sahası dışından şut çekti. Çektiği şut da etkiliydi. Skoru 2-1'e getirdi. Yani gerçekten şeyi iyi. Yani vuruşları falan etkili yani. İyi gördüm yani. evet, evet, aynen öyle. Yani Shelby'ye özellikle bir parantez açmak istedim. Yani geçmişi çok şeyli bir kariyeri var, güzel bir kariyeri var ve bugünkü oynadığı futbolda da bunu gösterdi. Ayağına çok hakim olması, uzaktan şutlarının çok etkili olması. Hatta yanılmıyorsam ikinci gollerindeydi herhalde. Defanstan dönüp tamamlanan golde yine Shelby'nin büyük katkısı olduğunu söyleyebiliriz yani. Hocam 61. dakika e, Hoyer'in sağ çaprazdan bir frikik kullandı. Önce baraja çarptı. Sonra da Ola Voyin ne çarptı top. Sonra filelerle buluştu. Skor 4-2 oldu orada da. Yani öyle Evet, bir durum Kontrpiyada var. kaldı. Bu sene Evet. Kontrpiyada kaldı evet, yani, evet. evet, Kontürpide kaldı Muslera. Orada da öyle bir durum söz konusu. Yani evet, Ola Voin, isimleri de biraz aklımda telaffuz ederken şey evet. oluyorum. Ola Voin ona çarptı. Muslera da Kontürpide kaldı. Onur demiş ki tekrardan bence Hamsiler alır demiş. Devam etmiş arkasından. Yozgat'tan Boğazlı yandan iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Başarınızın devamını diliyorum. Kendinize iyi bakın demiş. Onurcuğum, çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz katkıların ve yorumların için. Kendine dikkat et. Yollarda bak, ne diyorlardı? Yolların kralı yoktur. Neyi vardır diyordu? Fatih'i yoktur. He. O yüzden lütfen dikkatli ol. Kendine dikkat et. Kurallara uyalım. Kurallara uyalım. Kurallara Hız uyalım. limitine uyalım. Uymayanlara Tabii. uyaralım. Bunu tüm Aynen herkese öyle. seslenelim ya. Tüm Evet. arkadaşlara. Aynen öyle. Önemli yani. Yani Galatasaray muhteşem bir oyun
tabii bu arada bir de penaltı durumu söz konusu var hocam. Yani şöyle söyleyeyim. Hoyer, şimdi ne kadar hani övüyoruz ediyoruz ama Kasper Hoyer Mertens'i ceza sahasının içinde arkadan bir hamleyle düşürdü. Tabii hakem de penaltıyı gösterdi. Yani maçın hakemi penaltıyı gösterdi. Penaltı noktasını gösterdi. Tabii Icardi topun başına hani topu aldı önce. Daha sonradan da tabii büyük bir jestle topu dayıya verdi. Dayı da penaltıyla beraber hem takımını golünü atmış oldu hem de kendisinin bu maçtaki 3. golüyle hat-trick'ini yaptı. Valla Şöyle diyebilir miyiz Barış Hocam? Pozisyonla ilgili düşünceniz ne? Yani arkadan bir müdahale var ama. Barış Hocam öncelikle şunu söyleyebilir miyiz? Yani Icardi burada yaptığı, Kerem Demirbay'a yaptığı jestle gönülleri bir kez daha kazandı diyebilir miyiz? Tabii canım. Yani adam hem öyle hem de takımdaki arkadaşlığı, birlik beraberliği gösteriyor. Tabii. Tabii. Bunlar var. Tabii. Ve Icardi'nin de gole Gerçekten çok önemli ihtiyacı yani. olduğu bir dönemler. Icardi'nin de gole çok ihtiyacı olduğu bir dönemler. Tabii. Evet. Tabii. Evet. Hocam Icardi'den de mesaj var. Icardi'den de mesaj var. Her günümü koşulsuz sevgiyle dolduran kadına, bana 2 güzel prenses veren kadına, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına seni bugün ve her zaman kutluyorum demiş. Yani Kadınlar Günü için bir mesaj atmış. Yani eşini de çok seviyor. Aile, tam aile babası yani. Ailesi hakikaten. Adnan Hocam, zaten. Evet. Adnan Hocam, Icardi bugün saçlarını boyattı. Evet. Sen olsan, ben diyorum ki ben olsam Icardi'nin yerinde ben de boyatırdım. Mutlu Hocam'a sordum. Mutlu Hocam biraz şeyini cevap verdi. Sen hocam bir saniye. Sen Icardi olsaydın bugün saçlarını boyatır mıydın, boyatmaz mıydın? Rengini de söyle ama Barış Bey. Tamam, rengini biliyor zaten. Rengini biliyor. Hemen şöyle getiriyorum ekrana. Pembemsi yani. Pembe yani. Evet. Evet. Ama bugün onu özel boyattı. Kadınlar Günü için boyattı. Buyurun hocam. Evet. Yani bugün onu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğu için o renge boyattı. Tamam. Sen de Icardi olsaydın bugün, yani sen Adnan düşüncesi şeyindesin ama Icardi'nin silüetindesin. Boyatır mıydın hocam? Yani Icardi gibi fenomen olsaydım, orada oynuyor olsaydım ben de boyatırdım tabii. İşte bu hocam, işte aradığım cevap bu ya. Vallahi billahi bu ya. Evet. Mutlu hocam burada biraz şey yaptı. Böyle biraz ya işte biz hani falan Yok. böyle. Netiz biz abi. Biz netiz yani. Mutlu hocam olaya biraz mesafeli yaklaştı ama bence ben olsam ben de boyatırdım. Yani onun gibi fenomen olsam, onun gibi bir taraftar grubu beni seviyorsa falan böyle. Icardi fenomen ya. Tam fenomen bir futbolcu ya. Tabii yani canım. Yapacak öyle şeyler. Ya seviliyor bir de yani. Şimdi fenomen adam bunları yapacak yani. Icardi hem fenomen hem takım arkadaşlarına gerçek anlamda kaptanlık da yapıyor. Valla umarım bu sezon yine şampiyonluğu kutlarlar. Güzel de bir uğruna şarkılar söyleniyor uğruna. Tabii uğruna şarkılar söyleniyor. Yani evet. Hocam bu sezonki Süper Lig'deki gol sayısını da 15'e yükseltti bu arada Icardi. Evet. Yani gol attı biliyorsun. Hani penaltıyı kullansaydı, gole çevirseydi 16 olacaktı ama tabii önemli değil. Yani orada tabii başka şeyler var. Elemelerde Icardi şu anda tam iyileşti. Tabii elemelerde 5 tane. Yani Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5 gol attı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü var. Toplam golü de 21 bu sezon. Evet. Yani gerçekten hani şeyde değil. Böyle az sanacak bir rakam da değil yani. Hocam bir şey soracağım. Vinicius takımda Icardi'nin yedeği olabilecek veya oyuna girdiğinde oyuna etki edebilecek bir kapasitede oyuncu mu? Ne diyorsun hocam? Şimdi şöyle ben ona şöyle yaklaşayım.
Yani böyle topu göğsünde tutacak, arkasına futbolcular defansa alacak bir yapısı var. Fiziği çok güçlü. Ama işte aralarda çalım atayım, edeyim, yani o şey kıvraklığı yok. Tabii yani şu anda kime sorarsan sor, Icardi her zaman bir numara. Şimdi Icardi'nin yedeği de en az Icardi kadar olmasını ister herkes yani. Evet. Yani birbirine süs değil de yani daha isimli, daha işte A klasmanında, yani orada iki tane böyle yıldızı görmek ister her zaman tabii taraftarlar. Ama işte bu imkandan, bu maddiyattan dolayı kaynaklanıyor. Bir de işte her futbolcu Icardi gibi adamın arkasında bekler mi? Günlerce, aylarca. Ama yine de Okan Hoca bak ona da eşit davranıyor. Her maçta koyuyor bak, dinlendiriyor. Icardi ara sıra çıkarıyor. Yani o konuda da adaleti sağlıyor. Futbolcu da küsmesin diye. Ama o zaten bilerek geldi. Yani Icardi gibi adamın arkasında yedek kalacağını bilerek geldi zaten. O Hocam, beklerim dedi. Ama hocam evet. Oliveira ile Okan Hoca'nın Kasımpaşa maçından sonra yaşadığı problemi dile getirmiştim ben yine yayınımızda. İlk dile getirenlerden bir tanesi burada ben Mutlu Hocam'la beraber yayında dile getirdik. Birçok Evet. insan yine Galatasaraylılar olmak üzere herkesten linç yedim. Yani sen nereden biliyorsun? İşte sen hayırdır işin içinde misin falan filan böyle mesajlar falan geldi. Tabii daha sonra işler, olaylar gün yüzüne çıktıkça taraftarlar yani bu mesajları atanlar da olayın gerçek anlamda bu şekilde olduğunu okudular, öğrendiler, gördüler. Yani Okan Hoca her şeyi affeder ama kendisine yapılan özellikle takımın içerisinde diğer arkadaşların yanında kendi oyuncularının yanında yapılacak olan herhangi bir saygısızlığı asla ve asla affedeceğini düşünmüyorum. Şu an zaten Oliveira takımdan e, yani kadro dışı süresiz. Ne zaman döneceği belli değil. Top yönetimde. Olay tamamen yönetimin kucağında şu anda. Uzun bir süre ben tahmin ediyorum ki bu skorlarda gelmeye başladıkça şu anda Tabii. bugünkü skor, oynanan futbol bunlar da gelmeye başladıkça herhalde Oliveira'ya artık yavaş yavaş şimdi onun biraz da sözleşmesi devam ediyor. Şimdi avukatlar da şu anda şeyi düşünüyorlar. Yani biz Oliveira'yı kadro dışı bıraktığımızda bize herhangi bir maddi külfeti olur mu? İşte nasıl yaparız falan filan sözleşmesini feshettiğimizde gibi böyle bunlarla ilgili de şu anda avukatlar kendi aralarında görüşüyorlar. Ama tabii bu arada Oliveira'ya disiplinsizlikten dolayı ceza verme durumu da söz konusu. Hani orada da şeyi yapacak herhalde yönetim. Yani işte olası bir para kaybında o cezayla o para kaybını kapatmayı düşünüyor galiba. Öyle bir strateji uygulama yolunda yönetim. Kolay kolay Oliveira'nın artık bu takımda oynayamayacağını düşünüyorum. Özellikle yapmış olduğu saygısızlıktan sonra. Yani Okan Hoca Karagümrük maçından sonra ilk yarı alıyor. Toparlayayım ben konuyu. Ee, Daha sonra maç bitiyor. Maç bittikten sonra soyunma odasına geliyor. Arkadaşlara diyor ki işte arkadaşlar işte tebrikler hani olur böyle şeyler. Elini uzatıyor falan böyle. Herkes de tokalaşırken Oliveira'ya geliyor. Oliveira'ya elini uzatıyor. Oliveira elini vermiyor Okan Hoca'ya ve diyor ki yani elini vermeyerek işte Okan Hoca da o arada şey diyor yani hayırdır diyor sen niye diyor elini uzatmıyorsun falan derken işte İtalyanca, İngilizce falan kendi aralarında konuşuyorlar. Ondan sonra Oliveira diyor ki ben diyor kötü oynadığımı düşünmüyorum diyor. Yani bir Icardi kadar kötü oynadığımı düşünmüyorum diyor. Ayrıca diyor saygı gördüğümü de düşünmüyorum diyor. Yani bu takımda artık bana saygı duyulduğunu da düşünmüyorum diyor. Ve aralarında bir gerilim oluyor. Ki bu gerilim diğer oyuncuların yani soyunma odasında diğer oyuncuların yanında olan bir gerilim. Dolayısıyla Okan Hoca da hemen ertesi gün hatta ertesi günde değil aynı dakikadan sonra kadro dışı bırakıyor. Herhalde muhtemelen bundan sonra da Oliveira biraz sıkıntılı olacak. Arkadaşlar yine sayımız biraz çoğaldı. Lütfen beğeni ve like'larınızı unutmayınız. Abone değilseniz de abone olunuz lütfen. Bizleri biraz daha motive etmiş olursunuz. Her geçen gün takipçi ve abone sayımız artıyor. Bugün herhalde kaçıncı telefon var mı? Görebiliyor musunuz hocam? Kaç kişiye ulaştık? 500'ün üzerinde olduk galiba. Sizlerin Geçti. desteğiyle de
daha da büyümeye devam edeceğiz. Yayınlarımızda da daha fazla içerikler üreteceğiz. Bunların da bu arada hani bilgisini verelim. Galatasaray sevdalısı mutlu olan, iyi geceler demiş, iyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederiz. Devam etmiş arkasından. Barış Bey'in Oliveira konusunda katılıyorum. Ayrıca Abdülkerim Bardakçı'nın da sakat olduğunu düşünmüyorum. Ben orada da bir sıkıntı var gibi diyor. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Ya ben Abdülkerim konusunda herhangi bir sıkıntı olduğuyla ilgili hiçbir şeyim yok. Bir hani öyle bir Söze bilgi girebilir miyim Barış? Söze Buyurun. girebilir miyim? Buyur hocam. Abdülkerim'in sakat olduğundan ben eminim. Biliyorum yani. O konuda bilgim var. He, Sakat yani. Yoksa tamam. Abdülkerim kimse durduramaz. Canlı verir oynar orada. Hiçbir Aynen. takımla, hocasıyla hiçbir problemi yok. Sakat. Gerçekten sakat oynadı zaten çok maçları. Yani yüreğiyle oynuyor. Yani herkes takdir ediyor zaten o konuda. Ama sakat yani. O mesaj atan arkadaşa öyle bir bilgi vereyim yani. Galatasaray sevdalısı. Arkasından devam etmiş. Demiş ki Abdülkerim konusunda benim bildiğim Beşiktaş derbisinde Okan Hoca Nelson ve Davinson'u tercih etti. Bu yüzden de sistemi var gibi Abdülkerim'in demiş. Yani tabii kendi düşüncesi galiba gibi dediğine göre. Ama ben de şöyle söyleyeyim. Abdülkerim'in aynen Adnan Hocam'ın dediği gibi Adnan Hocam tabii çok sık sık antrenmanlara da gidiyor. Antrenmanları da yakından da takip ediyor. Hem içeride yönetimle olsun hem takımla yani Galatasaray'la ilgili olsun yakinen bilgileri de var. Dediği gibi Abdülkerim'in bu takımda gerçekten bir aidiyetlik hissiyet şeyi var. Yani duygusu var ve ne Okan Hoca'ya ne de takım arkadaşlarına bunu yapacağını düşünmüyorum. Zaten Okan Hoca'nın verdiği tüm görevleri kesintisiz yerine getirdi. Zaten Sanchez de tedbirli olarak sakatlığından dolayı antrenmanlara çıkmıyor. En yakın zamanda da muhtemelen tekrardan sahalara dönecektir. Ama Galatasaray sevdalısına da mesajlar için teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun, desteğini bizlerden esirgemesin diyorum. Sezgin Bey yine demiş, bu arada bir şey fark ettim. Adnan Bey, Adanalı mı? Orada çok nadir şivesi kayıyor demiş Sezgin Bey. Ben Adanalı olmaktan gurur duyuyorum. Şivemi de hiç değiştirmedim zaten. Değiştirmeyi de düşünmedim. Yani Adanalıyım evet. Ama şivemden mutluyum. Yani memnunum. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bence Sezgin Bey biliyor senin Adanalı olduğunu zaten. Yakından tanıyordur seni. Evet. Yarın bir karşılıklı çay içersiniz beraber. Bakacağız. Hocam, Mutlu hocam sen ne diyorsun? Abdülkerim konusunda Galatasaray sevdalısının mesajlarına katılıyor musun? Yani bir şeyi var mı? Hani Ben sistemi var mıdır yani? Yok, hayır, ben öyle düşünmüyorum şahsen. Adnan hocamın söylediklerinin tamamen arkasındayım. Abdülkerim aidiyet duygusu yüksek olan bir futbolcu. Yani burada arkasında bir şey aramamak lazım. Yani sakat olmasa dahi yedek bırakılabilir yani, olabilir yani. Hoca o şekilde uygun görmüş. Nelson ve Davinson'u Sanchez'e uygun görmüş. Onlar oynatmış. Yani bunda arkasında bir şey aramaya gerek yok. Ben hatta az önce aranıza girmek istemedim. Oliveira'nın bile bu şampiyonluk yolunda affedilebileceğini düşünenlerdenim yani. Olabilir yani. Affedilme ihtimali olabilir. Yaptığı hatayı kesinlikle yani karşılamıyorum. Normal karşılamıyorum. Ancak yani bu yolda, yani şurada kalmış 9 hafta, yani bir ihtimal affedilebilir diye de düşünüyorum. Yani her ihtimale karşı onu yedek olarak bulundurabilirler yani. Aklıma ne geldi Şöyle biliyor bir araya musunuz? gireyim hocam. Araya Evet. şöyle bir gireyim. Yönetimin içinden bazı yönetimin içinden ağır sözleri geçen insanlar özür dilettirmeyi düşünüyorlar Okan Hoca'ya. Evet, aynı benim dediğim gibi. Evet. Aynen. Özür Evet. diletmenin şeyinden. Yani Bak, İşte aklın çok yolu önemli bir birdi nokta yani, Adnan doğru. hocam. Çok hakikaten kritik bir bilgi verdin ha. Evet. Özür Yani aklın yolu dilerim. birdir. Evet. Affediyor. Çünkü şampiyonluk yolunda herkes küskün olmasın. Herkes barışık içinde olsun. Yani Evet. takım bütünlüğü, yönetim bütünlüğü, taraftar bütünlüğü. Yani bu konuda bir özür gelecek. Özür hazırlığı yapıyorlar yani. Süper. Vallahi Adnan hocam çok güzel bir yerden girdin.
Ben Abdülkerim'in sakat değil muhabbetiyle ilgili aklıma şey geldi. Fatih Terim hangi maç öncesi Hasan Şaş'la bir muhabbeti oluyor. Fatih Terim tıraş oluyor. Sakat diyor değil mi? Kadrolar açıklanıyor. Hasan Şaş listede yok. Tabii öncesinde de antrenör neydi? Müfit Hoca'yla da konuştular falan filan. Evet. Diyor ki ya hocam diyor işte şey diyor biraz diyor rotasyon işte biraz daha işte, diğer maçlarda falan düşünelim diyor işte Hasan'ı dinlendirelim falan filan diyor. Tamam hocam diyor falan bunlar listeyi açıklıyorlar. Ondan sonra tabii Hasan kendini göremiyor listede. Hani bir Fatih Hoca'nın yanına gidiyor. Arada da Fatih Hoca tabii tıraş oluyor falan. Evet Hasan'cığım buyur falan. Ya hocam diyor işte durum böyle böyle falan. Fatih Hoca düşünüyormuş tabii ne desem falan. Hani şimdi orada şey de yapamıyor. Sen sakatmışsın diyor. Tamam demiş tamam mı? Ondan sonra Hasan Şaş da diyor. Hocam ben sakat falan değilim ya. Ben gayet formdayım. Hani kendimi iyi hissediyorum. İlk 11'de oynayabilecek durumdayım falan. Şimdi tabii Fatih Hoca da bakmış hani olacak diyor. Sakatsın sakat diyor. Sakat. Sakatsın sakat diyor. Şöyle Evet bir aklıma o araya geldi gireyim. yani. Bir araya gireyim. Müfit Erkasap Hoca'dan bahsettim. Müfit Erkasap ben e, kızına falan ehliyet verdim geçen görüşüyorum. Bayağı ağır bir hasta. Biraz yatalak gibi, felçli gibi bir yatıyor evde yani. Oo. Müfit Hoca Dışarıda mı? çıkamıyor. Müfit Geçmiş Hoca. olsun ya. Allah Geçmiş şifalar versin olsun. Allah'a Müfit inşallah. hocamıza da buradan evet. çok geçmiş Evet. olsun. Dileklerimizi Rahatsız iletiyoruz. biraz. Ee, Evet. Valla Ona da Galatasaray'a buradan çok geçmiş olsun. Vallahi Çok Galatasaray'a emeği emeği var. çok çok büyük katkıları yani. oldu. Çok Evet. emeği var yani Müfit Aynen Hoca. öyle. Abi, hem futbolculuk döneminde hem antrenörlük döneminde Galatasaray'a çok emekleri geçen bir insan yani. Evet. Bir futbol adamı. Ama Evet. şu anda Ya hem rahatsızlıkları Galatasaray var hem yani. Türk futbolu adına hocam. Yani genel Evet abi. olarak da tabii baktığımızda katkıları çok Tabii. büyük. Çok geçmiş olsun hem kendisine hem ailesine de buradan Geçmiş olsun. tekrardan selamlarımızı iletmiş olalım. Sizin aracılığınızla Adnan hocam. Galatasaray sevdalısı geçen videolarda Mutlu Bey Kerem Demirbay'ın katkısından bahsetmişti. Bugünkü maç çok net gözüktü diyor. Demek Evet. ki videolarımızı da izliyor kendisi. Evet. Sağ Evet. olsun. Hocam buyur. Ne diyorsun? Galatasaray sevdalısına buradan çok teşekkür ediyorum. Yani bizlerin takip ettiğinin bir tespiti, Kanıtı. kanıtı. Evet. Gerçekten ben daha önceki yayınlarda da bahsetmiştim Barış Bey size. Yani bizim yaptığımız tespitler gerçekten yani haftasında veya bir gün sonrasında, 3 gün sonrasında hepsi tek tek ortaya çıkıyor yani. Kerem Demirbay'dan daha önceki maçlarda Galatasaray sevdalısının bahsettiği gibi e, Galatasaray'ın en önemli silahı olarak söylemiştik. Yani Galatasaray'a katkısı tartışılmaz diye belirtmiştik. Özellikle orta saha Torreira, Kerem Demirbay ve Mertens'in vazgeçilmez olduklarını bahsetmiştik yani. E, Doğru bir tespit yapmış, doğru bir izlemesi neticesi doğru bir kanıya varmış yani. Bu şekilde kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet. Adnan hocam yani sen yıllardır hani ben çocukluğumdan beri bilirim. Benim neyse orayı anlatmayayım şimdi şey olacak. Hani tarafsızlığımızı şey yapmayalım, yitirmeyelim. Yayınımızda biraz da tarafsız olalım. Yani en azından ben Tabii tabii. kendi adıma Objektifiz biz. ben Doğruları söylüyoruz. tabii yani ben tarafım ama şuraya çıkana kadar hani öyle diyorlar ya şimdi buraya çıktıktan sonra tarafsızım. Evet benim bir tarafım var ama şurada tarafsızım. Yani tuttuğum takım da olsa eleştiririm. Sonuna kadar da arkasında eleştirilerimin dururum eğer doğruysa. Yani burada şimdi bir de şu var öyle bir futbolda şu anda camialarda öyle bir söylemler var ki yani her şey bel altına girmeye başladı. Herkes hakkında sallıyor, ediyor. İşte gazetecisinden tut, yayın yapanlarından tutun bilmem nesine kadar yani yönetimine kadar herkes artık işi gücü bıraktı birbirine sallıyor. Tabii. E, Dijital platform artık bu konuda gerçekten öncü olmaya başladı. Şimdi biz de o yayıncı kanalların arasına girmeye çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen dönemde de yayındaki tarafsızlıklarımızla öncü olmaya da kararlıyız.
Yayın içerisinde farklı projelerimiz var. Bunları zaman içerisinde biraz daha böyle takipçilerimiz artsın. Biraz daha takipçi sayılarımızı arttıralım. Yani elimizdeki bu projeleri daha fazla kitleye sunabilmek adına biraz daha beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Adnan Hocam. Barış Hocam pardon, bu arada takipçi deyince aklıma geldi. Az önce sormuştunuz. Şu an abone sayımız 543 oldu. Hey maşallah. 543 hakikaten Evet. büyük sayı. Yani 2 gündür hocam, 2 gündür müthiş bir takipçi artışı var. Gerçekten bundan da memnunuz. Zaten mesajlara falan da baktığımızda mesaj sayılarımız falan da artmaya başladı. İnşallah bunu görüntülememiz de artmaya başladı. Yani demek ki insanlar, bazen şu var. İnsanlar izliyor ama veya daha sonra izleyecek. Ama hani yayın içerisinde etkileşimde yapmıyor. Bu da olabilir. Şimdi, Yani ama bizim amacımız herkesi burada yayına dahil edip taraflı tarafsız herkes düşüncesini söylesin, yazsın, bize sorular sorsun. Bizler de cevaplandıralım istiyoruz. şimdi burada şöyle bir durum var. Barış Hocam özür diliyorum. Burada şöyle bir durum var. Şimdi sizin Avrupa'da olmanız nedeniyle Türkiye saati ile Avrupa saati arasındaki 2 saatlik fark, buradaki izleyicilerin sabah okula gidecekleri, işe gideceklerini düşünecek olursak 2 saatlik fark izlenme konusunda biraz sıkıntı yaratıyor olabilir. Tabii yine izlemeye çalışıyorlar, buna inanıyoruz. Ancak sıkıntılar olabilir. Bunun farkındayız. Yine de bizleri izlemeye devam etsinler. İzleyemezlerse de daha sonraki aynen uygun oldukları, müsait oldukları bir zamanda ayrıca izleyebilirler diye düşünüyorum. Evet. Hocam bir de şöyle yaptık. Aşağı yukarı 8-10 tane dilde yayınlarımızı farklı ülkelerde altyazı şeklinde dinleyebilecek artık insanlar. Yani sadece Türkçe dilinde değil, 8-10 dilde altyazıda ne konuştuğumuzu, ne söylediğimizi, neden bahsettiğimizi, yani bu insanlar ne konuşuyor, ilgisini çekenler veya oralarda yaşayan Türkler, Türkçe bilenler veya futbolla ilgili olanlar bizleri de takip etmeye başlayacaktır diye de düşünüyorum. Böyle de bir durum söz konusu. Canlı yayınlarımızı izlemeyenler video bölümünde zaten videolarımızı tekrardan izleyebilirler. Böyle de bir durum söz konusu. Adnan Hocam, sana geliyordum. Konular buralara geldi. Yıllardır sen yani bildiğimden beri futbolla ilgileniyorsun. Bizlere futbolu aşıladın. İstanbul'da yaşamını devam ettiriyorsun. İşte büyük kulüpler, özellikle İstanbul kulüplerini yakından takip ediyorsun. Beşiktaş'a biraz değinmek istiyorum. Yani oraya geleceğim. Beşiktaş'la ilgili bu sezon sıkıntı ne? Yani Galatasaray, Fener konuşuyoruz ama bu arada Beşiktaş da var. İstanbul takımı. Beşiktaş'la ilgili senin gözlemlediğin, oradan duyumların, bilgilerin, tecrübenle yola çıkarsak Beşiktaş'ta problem, sıkıntı ne? Şimdi ben Bülent Uslu'yu da biliyorsun zaten. Evet. Bülent Uslu'yla da görüşüyorum sık sık. Evet. Orada bir önceki yönetim işte Ahmet Hocam, Çebi. çok özür dilerim. Bülent Uslu'yu bir gün yayına alırız değil mi? Alırız her zaman ya. Her zaman arkadaşımız zaten. Evet. Ha, bugün Ben sözünü aldım da senin kanalınla yine tamam. Onu teyit ayarlar. edelim. Bir de ben şimdi unutmayayım, selam getirdim. Büyük kaptanımız Büyük Savaş'tan selam da getirdim. Aleykümselam. Büyük kaptan. Sağ olsunlar. Bugün, teşekkür ediyoruz. bugün beraberdik. Dedim bir gün yayına alalım dedim. Her zaman dedi. Ayarlayalım dedi. Çok güzel. Hocam dedi. süper. Büyük Savaş Çok arkadaşımız büyük yani. kaptan. Her zaman görüşürüz. Evet. Benim dostumdur yani. Sağ olsun. Bakacağız. Ona bir sürpriz yaparız bir gün. Tamam. Tamam. Beşiktaş'a gelince şöyle, bu Ahmet Nur Çebi, işte o yönetim takımı kaldıramadı aslında. Yani benim duyduğum, içeriden aldığım haberlere göre takımı kaldıramadı, kabullenemedi. Kurduğu yönetim arasında birbirlerini tutmadılar. Doğru. Hep birbirinin kuyusunu kazdılar. Orada enteresan bir şey dönüyor yani Beşiktaş yönetiminde. Kopukluk oldu. Evet. Çok kopukluk oldu, evet. Bir de bu işte çok sakatlıklar oldu. Bu Geza, Rozier yani az topçuları çok sakatlandı.
Yani iyi futbolcular ama çok sakatlık geçirdi. Yani ahenk tutmadı. Hem yönetimde hem futbolcu arasında hoca değiştirdiler. O olmadı, o geldi. İşte Burak Hoca yardımcıydı. O Aslı Hoca, Şenol Hoca işte bu kadroyu Şenol Hoca kurmuştu normal sezonda. Ee, O da işte başaramadı. Ama bu da yönetim birliği. İşte az önce Galatasaray'la dediğimizin tersi oldu Beşiktaş'ta. Yani Galatasaray'a bütünlük sağlandı. Küskünler, işte yönetim, taraftar, futbolcular, teknik kadro, Florya'daki çalışanlara kadar, oradaki çim biçen personele kadar hepsi bir bütün şu anda. Evet. O gün Bu Sanchez'le arada dedik Adnan aldık. Hocam bir şey söylemek istiyorum. Çalışanlara kadar deyince geçenki Beşiktaş primini Sanchez çalışanlara dağıttığı söylendi. Yani gerçekten Evet, takdire şayan buradaki bütünlüğü yani bu Abi. şekilde de görmüş oluyoruz yani. Evet. Galatasaray'daki bütünlüğü. Evet, Galatasaray'daki Yani bütünlükten bu işte bahsediyorum. Evet. bu bütünlüğü gösteriyor bir takımda yani. Galatasaray'daki bütünlüğü. İşte bu şampiyonluk yolunda devdir yani. Bu gider. Ama işte Beşiktaş'ta bunun tersi oldu. Çok kopukluklar var. Futbol esnasında oynarken de futbolcu arasında da yani kopukluklar var. Birbirine konuşmayan futbolcular var. Yani birbirleriyle grup oluşturmuşlar. Birbirleriyle konuşmuyorlar. Yani bunun gibi. Zaten Abubakar çok başlı başına değişik bir futbolcu. Her sezonun ortalarında takımdan küser. Takımın bu arada ben gideceğim ve başlar. Her sezon öyledir yani. Çok yarım bırakıp gitmiştir Beşiktaş'ı yarı yolda. Ya bunları böyle üst üste getirdiğin zaman Beşiktaş'ta çok büyük sıkıntılar oldu. Ama bu sene Beşiktaş işte geçen yayında da konuştuk. Çok transfer yapması lazım. İşte para var mı? Elindeki futbolcular saydık işte. Bonservis değerleri çok düşük. Yani satıp futbolcu satacak değerde futbolcuları yok şu anda. Yani bir işte bu Edis ne yaptık? 35-40 milyon euroya sattık. Değil mi? Yani bir değerdir. İşte Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu dedik, Ostravoldo dedik. Beşiktaş'ta şu anda para edecek zaten elindeki o birkaç futbolcu onları daha bırakmazlar. Şu anda ihtiyacı var. Çünkü kadronun tamamını değiştirirse o yerli topçulara ihtiyacı var futbolculara. Elindeki yabancıların çoğunu çıkaracaklar. Para etmiyor bunların çoğu. Para vermezler. Ondan dolayı Beşiktaş'ta zaten para da yok. Borcu çok. İşte Hasan Arat nereye kadar yardım edebilir? Sponsorlar lazım. Sponsor haricinde para zor. Yani cebinden al ben sana kasaya para koyuyorum diyemiyorsun. Yasak yani. Futbolcu satarak transfer yapacaksın. Sistem bu. Buna gitmiş artık yani. UEFA bunu istiyor. Beşiktaş'ta da bu yani hadi diyelim 20-30 az önce ne dedik? O sıra oldu 25 milyon euro. İşte Ferdi Kadıoğlu 25-30 milyon. İşte Beşiktaş'ta bu edecek futbolcu yok şu anda. Yani yoksa satar. Satacak yani muhakkak 20-25 milyon futbolcusu olsun Beşiktaş satacak mecbur. Çünkü transfer Hocam yapması lazım. Beşiktaş El Musrati'ye 12 milyon verip Maserati alıp binseydi daha iyi olur muydu? Evet. Bu sene Evet. o aldığı futbolculara da 11 milyon euro, 11,5 milyon euro o kadar bonservisler ödedi ki gereksiz yere. Yani bu futbolculara Çok neden bu para kadar yani. yüksek 12 milyon. bonservis öderdi? Evet. Herkes sadece bu sezon ortasındaki transferler. Çok büyük paraya aldılar bunları. Bunlar şimdi bakıyorsun Beşiktaş'a katkısı yok. Sıfır. Yarın bunları satayım desen o paraya satamazsın yani. Zarar ediyorsun işte zarar. Yani 10 liraya aldığını 5 liraya satıyorsun, 3 liraya satıyorsun. Zarar. Bir de bunlara şimdi futbolcu maaşları ödeyemiyorsun. Adam diyor ki bonservisimi ver gideyim kardeşim borcumu sileyim diyor. O da var, sıfır işte. Elde var sıfır. Böyle böyle aslında Beşiktaş'ın borcu mesela Galatasaray Fenerbahçe borcu diyoruz ya. Beşiktaş'ın borcu daha tehlikeli borçları var. Daha büyük borçları var Beşiktaş'ın. Zaten Beşiktaş o yüzden aslında de şu şeyle de anda sponsorluk yaptılar. Tekrardan bir Tüpraş stadyumu olarak şeyi aldı. Koç tabii, yine sponsor ben oldu. şöyle ben şöyle ekleyeyim. Yani benim aldığım bilgi kaynaklarımı söyleyeyim. Beşiktaş yani Çin, Rus iş adamları almanın peşinde. Yani satmanın peşindeler yani. Başka türlü kurtaramaz. Zaten bizim Türkiye'deki takımları satarsalar kurtulurlar. Bu kadar borç ödenmez. Beşiktaş'ta şu anda öyle bir gündemi var. Yani Yani Beşiktaş nasıl diyeyim? takımını Rus ve Çinli iş adamlarına mı satmak istiyor?
Arap da geçiyor adı. Araplardan da var. Yani bunlardan Beşiktaş'a talip olanlar var. Çoğunluk da yani işte kongre üyelerinin arasında çoğunluk da satılsın diyenler de. Yani Hakan hocam sesin Sesler bir kesiliyor. kopuk. bak Çok da güzel yerde gitti ha. Yani çok da iyi gidiyordu. yani Santos gibi bir hocaya istediği kadroyu vermezsen o da gider zaten. Yani o kadro onun için önemli. Adam onun da bir kariyeri var. İşte istediği futbolcular. Bunlar işte parayı sağlayabilecekler mi? Parayı verebilecekler mi? Bütçeyi ayırabilecekler mi? Bunlar önemli. Beşiktaş'ta yani zor günler bekliyor Beşiktaş'ı yani. Bugün Beşiktaş'la ilgili ben de bir bilgi aldım Barış Hocam. Buyurun hocam. Daha önceden formasını giydiği şu an Arabistan'da El Nasır takımında oynayan Anderson Talisca ile tekrar görüşmelere başlamışlar. Yalnız şu an sakatlık Galatasaray'la devrede halinde. hocam. Galatasaray'da devrede de tabii Talisca'da hangisini tercih eder bilemiyoruz. Yalnız Arabistan'da da aynı Beşiktaş'taki performansını sergiledi. Daha da iyi üst düzeye çıkarttı. Yani kayda değer bir futbol oynuyor. Beşiktaş da bununla ilgilendiğini ve teklif götürüleceği söyleniyor yani. Evet. Hocam Şimdi Beşiktaş'ta Talisca deyince Barış Hocam Talisca zaten şu anda 30 yaşına gelmiş. Yıllık orada geliri 10 milyon euro. aynen. 10 milyon euro geliri var. Şimdi o parayı bırakır gelir mi? Beşiktaş buna ne kadar verir? Beşiktaş yani ama bu seviyeler 10 milyon euroya 7-8 milyon euroya maaş veremez. Hiçbir futbolcuya veremez. Mümkün değil yani. İşte bunlar da belirleyici olacak yani. Talisca'nın gel. Yani. Evet. Hocam Joe Varol Beşiktaş'ta umduğunu bulamadı. O da Şubat transferine gelmişti. Yani İngilizler herhalde tekrardan Joe Varol'la ilgileniyorlar. Bu arada Samet Aybaba Beşiktaş'ta Fernando Santos'un raporu doğrultusunda 2 tane stopere oyuncu bakıyor. Yani böyle de gelişmeler var. İşte Cenk Tosun anlaşamadı. Yani Cenk Tosun'a bir rakam 2 senelik sözleşme teklif ettiler. 1,5 milyon eurodan. O da kabul etmedi. Ondan sonra Salih'le yani görüşüyordu. Evet. evet bu tarz şeyler var. E, Bakalım Beşiktaş'ın umarım daha farklı gelişmeler olur. Yani şöyle söyleyeyim. İşte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon işte geçenlerde yine konuştuk yani. Adnan Hocam seninle de şey yaptık. Yani ne kadar çok ligde üstte altta şey olursa böyle birbirine yakın takımlar olursa ligin hem kalitesi olsun hem izlenilebilirliği falan olsun. Tabii. Bunlara değer katacaktır illaki bu takımlar. Yani Beşiktaş gibi, Trabzon gibi takımlarımız özellikle Anadolu takımlarının ligi zorlamaları her zaman lige değer katacak. Yani bunlar tartışılmaz. Bir de şöyle bir durum var. Şampiyonluğa giden iki takım Galatasaray lig olamaz zaten. evet. Şöyle de bir durum var. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluğa giderken bu sezon bu kadar çok demek savaşları yaşanıyor. İşte o öyle miydi, böyle miydi? Birbirlerine sallıyorlar, o oradan sallıyor, ötekisi sallıyor, o bitiriyor. Yani bel altına kadar girdi işte. Siyaseti de yani geçmiş dönemdeki siyasi olaylarda da kastederekten birbirlerine girmeye başladılar. Yani ben bir de şöyle düşünüyorum. Bu sene eğer Beşiktaş falan potada olsaydı işler çok daha da kızışacaktı galiba. Bir de öyle de bir durum var yani. Öyle de bir konu söz konusu. Çünkü onlar da kendilerince konuşacaktı. İşte Galatasaray'ın bu Fenerbahçe salıncağında işte bir kartal resmi paylaşması işte en son gündem olan şey. Sonra işte başkanın kalkıp derhal hani emir verir gibi bunu kaldırın falan demesi. Sonra Galatasaray camiasından bizim işte kurucumuza Ali Sami Yen'e sezon boyunca küfür edildi. Siz
susturmadınız taraftarı çıkışı. Bunlar falan işte Ali Koç'un açıklamaları, işte ondan sonra Dursun Özbey'in üstüne tekrar açıklamaları falan. Yani şampiyonluk yarışında olsaydı bu 3-4 takım bence işler biraz daha karışacaktı ama ne olursa olsun bir de şu var. Türkiye Ligi'nde hakem performansları gerçekten çok kötü. Şimdi dünkü maçı izliyoruz. Fenerbahçe maçını izliyoruz. Dünkü maçta inanılmaz müthiş bir hakem e, şeyi izledik. Yani yönetimini izledik. Hakemin vermiş olduğu kararlar, hakemin göstermiş olduğu performans falan hani bizim ligimizin çok üstünde olduğunu bir kez daha gösterdi. Acaba bu tarz hakemler olsaydı şu an takımların durumu ne olurdu? Bunlar da tabii tartışılır e, diye düşünüyorum. Hocam 1 saat 45 dakikalık bir yayınımız oldu şu anda. İkinizden de büyüğümüz olarak Adnan Hocam senden başlamak kaydıyla bugün ne mesajlar vermek istersin veya söylemek istediğin son bir şeyler varsa alalım sonra vedalaşalım yavaş yavaş. Yani güzel bir yayın oldu. Devamını diliyorum. Yani güzel. Yorumlar da güzel. Yani ben bugün Kerem Demirbay'dan yani sildi süpürdü. Hat-trick yaptı. Kerem'in gecesiydi diyorum yani. Galatasaray gümbür gümbür gidiyor. Büyük ihtimalle de Manşetin ne olur şampiyonluğu hocam? Bugün görecek bu zaten. gecenin manşeti ne olur Adnan Hocam? Vallahi Galatasaray 6 bardak demli çay içti Rize çaya. Güzel. Güzel. Galatasaray'ın 6 demlik Rize çayı bu geceye damga vurdu diyorsun. Güzel. Hocam Evet. yorumların için, katkın için çok teşekkür ediyoruz. Ağzına, yüreğine sağlık. Sağ olasın. Vallahi hocam tüm Ben yayınlarda teşekkür bekliyoruz. ederim. Tüm yayınlarda bekliyoruz. İnşallah fırsat buldukça katılırız. Sıkıntı yok. Peki. Tamam. Teşekkür ederiz. Mutlu Evet. hocam sen ne dersin? Evet, ben burada ayrı bir konuya değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıl Federasyon ve Kulüpler Birliği'nin yapmış olduğu toplantıda önümüzdeki yıl federasyon playoff sistemini gündeme getirmiş. Daha düne kadar Evet. isteyen kulüpler var. İsim vermek istemiyorum. İsteyen işte Galatasaray'ın az bir şey Hocam isim ileri ver ki çıktıktan sonra isim ver evet. ki işin Beşiktaş mesela Ahmet Nur Çebi şeyi kaçmasın. açık Yani isim söyledi vermek yani. istiyorum, istemiyorum dediğin zaman Evet, şeye dönüyor seninkisi. Elimde istihbarat var. İstihbarat bilgisi var ama açıklayamam gibi bir şey oluyor yani. Bu başkanın yani Antalya Spor Konuşursan bir Başkanlığı'nın yerinden anlattığı gibi. oynar der gibi. Konuşursan bir evet, yerinden oynar şimdi derler ya. He, demek istediğim daha düne şeyin kadar Galatasaray şampiyonluğa giderken herkes playoff istiyordu. Bugün toplantı yapıldı. Önümüzdeki sezonun şeyi yapılıyor, değerlendirmesi yapılıyor. Playoff sistemi olsun mu olmasın mı diye söyleniyor. Kulüpler Birliği dahil, Kulüpler Birliği Başkanı dahil hiçbirisi kabul etmiyor. Hayır diyor, playoff sistemi olmasın. Niye? Galatasaray açık ara giderken hepiniz diyordunuz playoff sistemi oynansın, bilmem alt takım arasından tekrar yarışma yapılsın, işte birinci çıkan şampiyon olsun gibi. Adam o kadar emek vermiş, puan farkı açmış. Kabul eder mi ya? Sen niye şimdi kabul Mutlu etmiyorsun? hocam, Mutlu hocam pardon bugün federasyon Evet. açıklama yaptı. Kesinlikle kabul etmiyor zaten playoff sistemini. Evet. Reddettiler yani. Yok, federasyon önermiş, Kulüpler Birliği reddetmiş yani. Bütün kulüpler reddetmiş yani. Böyle yani Federasyondan ben sonra demek istediğim, açıklama oradaki yaptı. anlatmak istediğim Galatasaray'ın ligde dolu dizgin giderken işte fark açarken bunu gündeme getiriyorlar. Sezon daha başlamadan şimdiden söyleniyor. Önümüzdeki sezon playoff sistemi getirilsin mi, oynansın mı diye. Ama hiçbiri kabul etmiyor. Niye? Çünkü daha önümüzdeki sezon sıfırdan başlayacağı için. Belki de kendiler lider gidecek Anladım. yani. Mutlu hocam Galatasaray hepsine hazır. Sen merak etme. Nasıl oynatırsa oynatsınlar. Ya tabii ki onunla eminiz yani. Ondan şüphemiz yok yani. Yani inanıyoruz biz. Karada, Yani havada, denizde Galatasaray her şeye hazır. evet. Evet hocam. Bir şey daha, Manşetin ne olur? Galatasaray son hızla şampiyonluğa koşuyor diyebilirim yani. Tamam süper. Evet. Evet hocam buyur. Bir şeyler eklemek istiyor musun?
Galatasaray'da Muslera'ya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Muslera Galatasaray'a geldi geleli 4. dalyasını yapmış oldu. Tarihi bir rekor. Gerçekten efendiliğiyle, kişiliğiyle, işte sahadaki performansıyla, güzel bir aile babası olmasıyla, her yönüyle yani örnek bir futbolcu. Her zaman dediğimiz gibi Atatürk'ün ben zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim dediğini örnek gösterebileceğimiz bir futbolcu diyebiliriz yani. Gerçekten kayda değer bir futbolcu yani. Evet. Evet. Bir şey daha değineceğim. Barış Buyur hocam, hocam. özür diliyorum. Buyur hocam. Geçen de televizyon bir kanalında yine isim vermek istemiyorum. Tamam, burada isim verme Kanalında hocam. Burada isim verme. Ronaldinho geldi. İzleyicilerle buluştu. Güzel bir Zaten gösteri. sen Ronaldinho geldi, seyircilerle buluştu deyince kimse de anlamadı hangi kanal olduğunu hocam. Yani anlamadı, evet. Anlamasınlar da yani. Şimdi 2011 yılında Ronaldinho'yla Fenerbahçeli yöneticiler görüşüyor ve anlaşıyorlar. 2011 yılından bahsediyorum. Yani Türkiye'ye böyle bir futbolcu getirilecek. Yani nasıl bir sansasyon olacak düşünün yani. Öyle bir durum söz konusu. Ve yöneticilerden bir tanesi, kayda değer yöneticilerden Fenerbahçe'den bir tanesi kabul etmiyor ve transfer gerçekleşmiyor. Aynı Kaka meselesi değil mi? Galatasaray'daki Kaka meselesi. Evet, aynen öyle. Yani böyle bir durum söz konusu olmuş. Duydum, ben üzüldüm şahsen yani. Ortega gibi Fenerbahçe'ye çok anlamlı bir futbolcu gelecekti. Alex gibi yani gerçekten yani ne bileyim güzel olurdu yani. İyi olurdu diye düşünüyorum. Onda da aracılık yapan Roberto Carlos'la Evet, Roberto Carlos. Evet, aynen öyle. Roberto Carlos aracı olmuş. Evet, evet. Öyle bir durum olmuş yani. İzleyicilerimize, takipçilerimize söylemek istediğim bir şey var mı hocam? Herkese sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bizleri izlemeye devam etsinler. Adnan hocamın da söylediği gibi ilerleyen süreçte güzel konuklarımız olacak. Kayda değer konuklarımız olacak. Abone olmayan seyircilerimiz, izleyicilerimiz varsa aboneliklerini olsunlar. Beğeni butonuna bassınlar. Söylemek istediğim bu. Herkese iyi geceler, sevgi ve saygılar sunuyorum. Hoşça kalın. Ben de ikinize çok teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun, var olun. Yayınımız sizlerle gelişiyor. Sizlerle daha güzel, sizlerle daha iyi olacak inşallah diyorum. Ve manşetim Galatasaray şampi diyorum. Hepinize iyi geceler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. İyi geceler.